Bizi Perşembe arasından hepimize selamünaleyküm. Ben Aynen Çelik. Hepimiz yorumlamada yine sizin enerji Türkiye'de alıyoruz bugün. Dördüncü programda size heyecanlarında. Tabii size birlikte olmadığınız dakikalarda ilk çift baş bölümden kurallar geliyor. 8 baş bölümden bak yeni bölümden da bizimle. İlk çift baş bölümden görüşleri tutuyorlar. Şu anda ilk tur puanlamasını yapıyorlar değerli gazeteler. Ve ikinci tur kurallarında çekilmek üzere baş tekmanlarımız sağlanacak. Kozas TV ve iki tur TV olarak canlı araya bugün yarın birlikte olacağız değerli gazeteler. son bir saniye çabuk. Evet, Kur'an çekimleri hazırlığı tamamlandı ve Yusuf Canse'nin anonsuyla ilk kura Yusuf Canse'ye çekecek.
sağlayacak olan Fatih Damga, eski bir güreşçi ve bu meydanlarda kol balığı güreş tutmuş bir değerimiz. Bu bölgenin öz ve öz evladı Fatih Damga ile birlikte son 64'ü anlatıp aktaracağız ikinci turu. Köyceğiz'de Sami Tokmak iyi yayınlar diliyor, selamlar yolluyoruz. Türkiye'nin hangi il ya da ilçesinde ya da köyünde olursanız olun, Avrupa'nın hangi ülkesinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun bir mesaj kadar sizlere yakınız. Arkadaşlarımız ekrana hemen getirecekler ama ustam kimler güreşti ve nasıl oldu senden alalım bilgileri. Osman Kan yeni başta tutan kardeşimiz Rıza Yıldırım'la güreşti. Rıza Yıldırım galip geldi. Bekir Ergüzel'in Fatih Damga hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Recep abi. Teşekkür ediyorum. Bizi de kırmadın. Bu arada Köyceğiz'den Faruk Güngör iyi yayınlar diliyor. Sami Tokmak, Faruk Güngör, Köyceğiz'de güreş aşığımız, güreş sevdalarımız. Kucak dolu sevgiler. Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndayız. Fatih Damga, sen de bu meydanında kol bağlayıp güreş tutmuş bir güreş aşığı. Ve aynı zamanda da şu anda çok güzel hizmetler ediyorsun. Bir seni tanıyabilir miyiz? Kendini bir tanıtır mısın zahmet olmazsa? Evet, ben Korgan, Yeşilalan köyündenim. Şu anda Fatsa'da görev yapıyorum. Daha önce burada 2005 ya da 2004 yılı olması lazım. Kol bağladık bu yer meydanında. Güreş yaptık. Rahmetli dedemin teşvikleriyle diyelim. O günlerden bugünlere tabii bir içimizdeki heyecan hala devam ediyor. Bu şekilde bir güreş olmuştu, yani güreş yapmıştım, olmuştu. Şimdi Fatih Damga devam edeceğiz. Ancak baş pehlivanların ikinci tur kuralları için anons yapıldı ve Yusuf Can Zeybek kurasını çekmek üzere anons yapıldı. Şimdi biz susacağız. Ekranlara başladık. Güreş severler de notlarını alacaklar. İlk kura çekimi için Yusuf Can Zeybek davet edildi. Bu arada değerli güreş severler, güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı ve aynı zamanda Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya portalından da canlı olarak izleyebilirsiniz. O kritik inişler var ya, anında güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında izleyebilirsiniz. Bu arada Köksal Bayrak, değerli büyüğüm Yalova Altınova'dan Çağrı Çit iyi yayınlar diliyor. Kol bağlayıp güreş tutacak tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş Köksal Bayrak. Bu arada 25 Ağustos Cuma günü gece güreşlerinin en güçlü organizasyonundan İstanbul Şile Yağlı Pehlivan güreşleri tertip edecek İlhan Ocaklı himayelerinde. Değerli güreş severler, İleriki haftalarda yapılacak olan organizasyonların da tarihlerini sizlerle paylaşacağız. Yağlı güreşimizin tüm dünyaya tanıtılmasında inanılmaz bir tutku ve görev aşkı ile zor şartlarda şahane işler yapan tüm güreş yayınlayan televizyonlara, yayın kurulu üyelerine gönülden teşekkür ediyorum.
Oğlum Furkan'la birlikte başarı dileklerinde bulunurum demiş. Pehlivanlara da ayrıca Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Öz ve Furkan Öz. Çok çok teşekkür ediyorum değerli büyüme. Sizlerin bizlere inanması her şeyden çok çok daha önemli. Ekranlarda Mehmet Yeşil, Faruk Akkoyun ilk turda 3 çift güreşti. İkisi çayırdan çıktı, bir çift kaldı. 63 isim. Değerli güreş severler, kura çekimine başlayacaklar. 60 döndüğü için ya Faruk Akkoyun ya da Mehmet Yeşil olacak. Sesi kısabiliyoruz mu acaba? Bunun sesi. Balıkesir'den Akun, Demirci Ümit Ayıl, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Değerli büyüklerimize. Evet, Faruk Akkoyun ve Mehmet Yeşil puanlama mücadelesi devam ederken bir yandan da kura çekim hazırlığı devam etmekte. Değerli güreş severler, İlk turda 3 çift baş pehlivan güreşti. Rıza Yıldırım Osman Kan'ı mağlup etti. Ertuğrul Dağdeviren, Atilla Güzeli, Bekir Erücel, Ali İhsan Batmaz. Şu anda da Mehmet Yeşil, Faruk Akkoyun mücadelesini izliyorsunuz. İlk tur puanlama mücadelesi değerli güreş severler. Ziya Erdoğan Muğla'dan selamlar demiş. Asrı Mührü Türk Tarsus'tan selamlar demiş. Edirne'den Kars'a Jüpiter'den varsa selam olsun demiş. Kasap Mustafa Selek. Hüsamettin Güley, Balaban var demiş. Hüsamettin Güley. Bu bir CV Enerji Türkiye yağlı güreş ligi. Dolayısıyla tüm baş pehlivanlar burada kol bağlayıp güreş tutuyorlar. Mahmut Tosun Deniz'den iyi yayınlar diliyor. Koza TV 2 Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız. Değerli güreş severler, Fatih Damga. Burada güreş çok sevilmekte. Çok büyük bir ilgi var. Evet abi. Sen de bu toprakların öz evladı olarak nasıl değerlendirirsin? Bu CV Enerji'nin abi buraya gelmesi gerçekten çok onur ve gurur verici. Çünkü Perşembe Yaylası bunu hak ediyordu. Bu denli büyük bir güreşi hak ettiğini düşünüyorum. Tabii daha önce de burada tarihi çok eski, en eski Türkiye'de. Şimdi 915'incisi yapılıyor. Burada daha önce bu çaplı, bu denli, bu büyüklükte bir güreş olmamıştı.
O yüzden CV Enerji'nin burada bu güreşi yapması gerçekten çok güzel. Onur verici gerçekten. Sizlerin de Koza TV olarak burada yayın yapmanız gerçekten çok güzel. Sizlere teşekkür ediyorum ayrıca. Selam iletebilir miyiz Recep abi? İzliyor mu? Evet, bu arada Türkiye'nin dört bir yanından bizleri izliyorlar. Tüm güreş severlerimize selam, saygı ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Güreşin kalbi olarak. Evet, bizleri de İstanbul'dan çok değerli abim Süleyman Damga izliyor ve selamlarını gönderiyor. Güreş yapmış mıydı o da? Onun da lise yıllarında daha çok. Burada hiç er meydanına çıkmadı ama kendisinin güreşe olan merakı bayağı oldukça fazladır. Evet. Bizlere selam gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkürlerimizi yolluyoruz. Kucak dolusu sevgiler. Hasan Bozkurt, Muğla'dan Mahmut Tosun, iyi yayınlar diliyor Denizli'den. Sıtkı Demir, Samsun Havza'dan iyi yayınlar demiş. Bu arada değerli güreş severler, 13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbel Yaylası yağlı pehlivan güreşleri olacak ve Kırkpınar'da kol bağlayıp güreş tutan, altın kemer kuşanan tüm pehlivanlar orada kol bağlayıp güreş tutacaklar. Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkanımız simahilerine tertip edilecek. Akdeniz'in Kırkpınar'ı niteliğinde değerli güreş severler. Nail Akın, değerli dostum Antalya Finike'den iyi yayınlar diliyor. Usta Hacı Erbaş ve Elmalı Akçay'dan Mehmet Çetin, Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Efe Nadir Çetin'le birlikte izliyoruz demiş. Tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Nail Akın'a kucak dolu sevgiler. Evet, şu anda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin üst aklı, mimarı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası, Ordulu Mustafa Büyük
Pehlivan Er Meydanı'na teşriflerini buyurdular. Türkiye Güreşleri kurucu başkanımız, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım, Sayın İbrahim Türküş Bu arada ilk turda Ali İhsan Batmaz rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Ekranın solunda da Mehmet Yeşileşir, Faruk Akkoy mücadelesi devam ediyor. Rıza Yıldırım da ilk turda rakibi Osman Kan'ı mağlup ederek ikinci tura yazdırmıştı. Şu anda ikinci tur kuralları 64 baş pehlivan birazdan çekecek. Sayın İbrahim Türküş'ü ve yine CV Enerji ana sponsorumuz Sayın Tarık Sarvan'ı yine Türkiye Atlı Spor Geleneksel Federasyon Başkanımız Sayın Akdenizi ordumuzun öz evladı Sayın Zübeyir Bekiroğlu'yla birlikte her meydanımıza teşvik eden Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türküş'ü bayan sporcum Bu arada Türkiye Halk Güreşi'nin önemli çaskılarına Salih Bozan iyi yayınlar diliyor. Değerli kardeşime kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Bugün gözlerimiz burada seni aradı. İnşallah önümüzdeki haftalarda buluşma ümidiyle Salih Bozan. baş pehlivanlarımızın ikinci turu kura çekimlerine başlıyoruz. Antalya'dan Yusuf Can Zeybek. Evet, kura çekimi başlıyor. Yusuf Can Zeybek, notlarınızı alın değerli güreş severler. İlk kuralarını çekecekler. Baş pehlivanlarımız ikinci tur kuraları. Bu 17 numara Yusuf Can Zeybek. İsmail Bala. 17 numara Yusuf Can Zeybek. Sakarya Endek'ten 60 numara İsmail Balaban. Yalçın Kaynak iyi yayınlar diliyor. Cemil Tekin'le birlikte izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz. Sadece güreş sayfası yönetici portalı yöneticileri. Hüseyin Gümüşalan 3. isim olarak kurasını çekiyor. Kocaeli Karamüselli hemşerim. Geliyor Antalya. 58 numara Hüseyin Gümüşoğlu. Orhan Okulu geliyor Antalya. 45 numara Ali Gürbüz. Ali Gürbüz Megas'ta Taş geliyor 45 numaralı kurayı çekti. Fatih Aklı geliyor Samsun. 41 numara Mustafa Taş. Osman Aynur geliyor Antalya. 61 numara Fatih Aklı. Mehmet Yeşil geliyor Antalya. İsmail Koç geliyor. 14 numara Mehmet Yeşil. 50 numara Osman Aynur. Ertuğrul Dağdemir'den geliyor Balıkesir. Numara İsmail Koç. Hamza Köseoğlu geliyor. 10 numara Ertuğrul Dağdemir'den. Erzurum. Süleyman Aydın geliyor Sakarya. ...26 numara Hamza Kötüoğlu.
kardeş. Serhat Gökmen geliyor. Samsun. İçeride. Köşede bak sol tarafta. Solumuzda. Özkan Yılmaz geliyor. Samsun. Köşedeyiz. İçeri giremiyoruz. İçeri güreşçiler var çünkü arkadaşlar. 29 numara Serhat Gökmen. Kürşat Şevki Korkmaz geliyor. Antalya. 59 numara Özkan Yılmaz. Karşımızda var. Bir de Cengizhan Şimşek geliyor. Antalya. 33 numara Kürşat Korkmaz. Mustafa Batu geliyor. Antalya. 40 numara Cengizhan İstek. karşısındayız. Kırmızının sağ tarafı. yaslamıyorsun ya. Emre Erkan geliyor. Antalya. Bariyeri yaslamıyorsun. 38 numara Arkaya mı Mustafa çıktın sen? Batu. Arkaya. Nedim Güler geliyor. Kocaeli. Şimdi mi çıkaralım? Fotoğrafçı mı? Ama çağırdılar ya nasıl fotoğrafçıları? Alana girsin bir kez girelim. Ali Yamadma geliyor. Muğla. 56 numara Emre Erdal. Oraya geçemiyoruz. Oraya mı geçiyoruz? Onun arkasına mı? Senin Turgut geliyor. Nedim Güler. Kocaeli. Bir dakika bir deneyelim bak. 9 numara Ali Yanaklı. Furkan Durmuş Altun geliyor. Antalya. 22 numara Semih Turgut. Yıldıray Akın geliyor. Kocaeli. 37 numara Furkan Durmuş Altın. Süleyman Başar geliyor. Manisa. Hayır ekranda. Televizyonda da yok öyle değil. 6 numara Yıldıray Akın. Rıza Yıldırım geliyor. Tokat. 12 numara Süleyman Başar. Şah Ali Kurt geliyor. Antalya. 42 numara Rıza Yıldırım. Recep Çakır geliyor. Antalya. 39 numara Şah Ali Kurt. 48 numara Recep Çakır. Mustafa Aslan geliyor. Kocaeli. Kaan Kaya geliyor. Kocaeli. Arif Akın geliyor. Kocaeli. 20 numara Mustafa Arslan. Yalçın Öncül geliyor. 30 numara Kaan Kaya. 4 numara Arif Akın. İsmail Erkal geliyor. Antalya. 20 numara Yalçın Öncül. Recep Taslak geliyor. Samsun. Fotoğrafçı arkadaşlar. 28 numara İsmail Akal. Siz de göremiyorsunuz. Mustafa Doğan Kıskaya geliyor. Çorum. 62 numara Recep Taslak. Ünal Karaman geliyor. Çorum. 23 numara Mustafa Doğan Özkaya. Okan Acar geliyor. Antalya. 47 numara Ünal Karaman. Ali İhsan Batmaz geliyor. Antalya. 11 numara Okan Acar. Serkan Sertürk geliyor. Antalya. 2 numara Ali İhsan Batmaz. İsmail Güzel geliyor. Konya.
64 numara Onur Balcı. Serdar Yıldırım geliyor Sakarya. 36 numara Turan Araban. Menderes Sattı geliyor Manisa. 21 numara Serdar Yıldırım. Küçük orta küçük boy bağlama saatiniz gelmiştir. Hasan Cengiz geliyor Antalya. Numara Enes Saltık. Enes Doğan geliyor Antalya. Numara Hasan Cengiz. Yunus Emre Yağan geliyor Zonguldak. 55 numara Enes Doğan. Ahmet Gavatçı geliyor Sakarya. Numara Yunus Emre Yaman. Ahmet Serbest geliyor Çorum. Bu arada değerli güreş severler, İsmail Koç, Altun geliyor. Trakya Birlik, Edirne Trakya Birlik'ten 5 yıllık süren yolculuğunu ayrıldılar. Nihayetinde her iki tarafa da hayırlı olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Ahmet Serbest. İsmail Koç şu anda boşta ve yeni anlaşmalar üzerinde 18 numara teklifleri değerlendiriyor. Ali Güngör, Ekin geliyor Kocaeli. Bugün de burada Ramazan Yıldırım, Antalya Gazi Paşa güreşleri ağası Ali Rıza Kaya geliyor Samsun. adına güreşecek. Numara Ali Güngör, Ekin. Değerli güreş severler, Ali Aydın iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme selamlar, saygılar yolluyorum. Nevzat Yörük, avukat Ramazan Kaya, Doktor Hasan Dönmez ile beraber izliyorlarmış Ali Yörük, Ali Aydın değerli büyüğüm. Şener Sar değerli dostum iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli dostuma. Hüseyin Demir geliyor Antalya. 8 numara Fatih Çakıroğlu. Kemer'den Sami tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. 51 numara Gökhan Arıcı. Sabırsızlıkla pehlivanlarımızın güreşmesini bekliyoruz demiş. 27 numara Hüseyin Demir. 13 numara Hüseyin İlcan. Mustafa Kemal Karabağ geliyor Antalya. Bilal Kıvrak 2 numara değerli güreşçi dostum, aynı zamanda İsmail Koç'un da baş pehlivanımızın kayınbiraderi. Şener geliyor Samsun. Tüm pehlivan arkadaşlarıma başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Diyen mimarlık Bilal Kıvrak. 34 numara Mustafa Bu er meydanlarında 20-25 yıldır kol balığı güreş tutmuş bir değerimiz. 34 numara. Kendisi Şener 57 numara. kucak dolu sevgiler yolluyoruz. 44 numara Osman Özgün. Salih Dorun geliyor Antalya. Yorum ve mesajlarınızı Koza TV Facebook adresine ve Ekin Türk TV Facebook adresine yollayın. Yer vermeye çalışacağız. Evet, baş pehlivanlarımız buyurun hemen bir anı fotoğrafı. Kıymetli baş pehlivanlarımız. Ali İhsan Batmaz, Bekir Erüceli mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Rıza Yıldırım da Osman Kan'ı mağlup etti. Değerli güreş severler, bu bilgileri vermiş olalım. Evet 64 baş pehlivan kurallarını çektiler. İkinci turda 64 baş pehlivanın mücadelesini izleyeceksiniz. Çok değerli baş pehlivanlarımız lütfen anı fotoğrafı için bir güzel alalım.
Yusufcan Zeybek, Ali Altun'la güreşecek bu turda. Orhan Okulu Menderes Altık'la güreşecek. Mehmet Yeşil az önceki turda Faruk Akkoyun'u mağlup etmişti. Hüseyin İyican'la güreşecek. Okan Acar, Süleyman Başar ile Hüseyin İyican, Mehmet Yeşil ile Hamza Köseoğlu Erkan Ertan'la güreşecek. Saltı ile Yusuf Can, Mustafa Taş Rıza Yıldırım'la güreşecek. İsmail Güzel, Yalçın Öncü ile Serdar Yıldırım, Semih Turgut ile Mustafa Doğan Özkaya, Serkan Sertürk ile Fatih Atlı Recep Taslak'la Hamza Hüseyin Gümüşalan Onur Şener'le İsmail Akar ile Enes Doğan Emre Erkal'la güreşecek. Ahmet Servet, Hasan Zevzek ile Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Kemal Karababa ile Ali Gürbüz Süleyman Aykırı ile güreşecek. Bulabildiğim Volkan Durmuş Altın, eşleşme tablosunda Şah Ali Kurt, Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş, Rıza Yıldırım ile İsmail Koç Hasan Cengiz'e güreşecek. Çok zorlu bir eşleşme. Ali Gürbüz, Süleyman Aykırı ile Ünal Karaman, Ertuğrul Dağ deviren Ali Yanatma'yla Ali Gökçen, Osman Aynur ile İsmail Balaban Özkan Yılmaz'la güreşecek. Değerli güreş severler. İsmail Koç, Hasan Cengiz ile Enes Doğan, Erdem Erkan ile Onur Şener, Hüseyin Muharrem Saral Kocaeli Gölcük'ten iyi yayınlar diliyor. Yılmaz, İsmail Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Atlı, Recep Taslak ile Edin Güven, Onur Balcı ile Aziz. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer. Kocaeli Gölcük'te Kırkpınar Büyük Orta Finali yapan iki genç kardeşimiz başaltıcı oldular. Yunus Emre Akman, Hüseyin Soğukoğlu. Hayatını kaybederken 288 bin insanımız yaralanmaktadır. Ordu İl Jandarma Komutanlığımızla bu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Şimdi baş pehlivanlarımız trafikte saygılı ol, kazalara engel ol pankartı ile her meydana çıkıyorlar. Ordu İl Jandarma Komutanlığımıza, vatandaşlarımıza bu trafik bilincinin oluşmasında sağlamış oldukları katkılardan için şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, alkışlar kralı kuzularımız Mehmetçiklerimize. Evet, çok anlamlı bir paylaşım baş pehlivanlarımızdan. Trafikte kurallara uy, insanlara saygılı ol. Kazalara engel ol. Baş pehlivanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, pankartımızı toplayabiliriz. Kıymetli komutanımız. Evet, baş pehlivanlarımız. Çok değerli baş pehlivanlarımız lütfen numara sırasına göre sıraya geçelim. Çok değerli baş pehlivanlarımız. Baş pehlivanlar, değerli güreşseverler, değerli konuklarımız, baş pehlivanlarımıza şöyle kocaman bir moral alkış istiyoruz. Alkışlar sizlerden, güreşler onlardan. Çok değerli baş pehlivanlarımız, lütfen sağ olun. Bakar mısınız? Evet, baş pehlivanlarımız, baş pehlivanlar. İsimlerinizi okuyoruz. Hasan. Sen otur abi. Sen otur. Sandalye getiriyorum ben. Sandalye getiriyorum ben. Varmış var. Kıymetli baş pehlivanlarımız. Hemen Kur'an numaramıza göre
değerli güreş severlerimiz Ordu Ünye'nin yetiştirmiş olduğu çok büyük bir değer olan Recep Kara'yı soruyorlar, oldukça yoğun. O da tıpkı Ordulu Mustafa Bük gibi, Ordulu Davut gibi tarihi adına altın harfle yazılmış bir baş pehlivanımız kendi arzu ve isteğiyle bu organizasyona katılmama kararı aldı. Biz isterdik ki burada güreşmiş olsun, biz de onu anlatalım. O Türk güreşinin çok çok büyük bir değeridir, çok çok büyük bir yıldızıdır. Er meydanları onsuz, öksüzdür. Recep Kara'ya kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Almış olduğu kararda saygı duymak durumundayız. Ama her zaman yanında olduğumuzda belirtmek isterim. Organizasyon yapan değerli büyüklerimize de bu doğrultuda önümüzdeki haftalarda da organizasyonlarımız süre gelecek. Ben ara ara tarih aralıklarını sizlerle paylaşacağım. Şu anda baş pehlivanlarımız salavatlanacaklar. Dilerseniz biz sizleri eşleşmeler üzerine salavatlarken sözü biz cazgırlarımıza bırakalım. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler, CD Enerji, Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi'nden Bey'den himayelerinde bu yıl 915'incisi gerçekleştirilen Ordu Aybaşlı Perşembe Yaylası Ordu Mustafa Pehlivan Yağ Pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık 2. tur. Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkan Bey pehlivanı. Bugün burada Karacabeyli İş Adamı Marmara Enoksan Şirketler Grubu sahibi Erdem Gülgün'ün adına güreş yapıyor. Güngör Ekin Karamürsel. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım Bey pehlivanı. Arif Akın Karamürsel. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın İmam Turgay Geç Bey pehlivanı. Ali İhsan Batman Antalya Döşemealtı. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sedat Bey pehlivanı. Bugün burada Gölcük Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Vedat Eren adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu Bey pehlivanı. Bugün burada Karacabey'de faaliyet gösteren Güneşşah Gülköy'ün çok sahibi Yusuf ve Davut Gül adına güreş yapıyor. Ahmet Kavakçı Sakarya Hendek. Evet, milli güreşçimiz Fatih Çakıroğlu. Bugün burada Ordu Koşun Adları Derneği Başkanı Fahrettin Kacaman adına güreş yapıyor. Fatih Çakıroğlu, Trabzon, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Yıldırım, Mustafa Aslan, Kocaeli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Bey pehlivanı. Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir. Muğla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Halim Karacan. Yine bugün burada Muğla Kumosor Bölge Bayi sahibi iş adamı Sayın Ümit Sanatmış adına görüşler. Ali Yanat'la Muğla Fethiye. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Ali İbrahim Aşkın Bey adına güreş yapıyor. Ahmet Servet
hayırlı yayınlar diliyor Ankara'dan. Eski pehlivan, güreş hocası. Selamlar yolluyoruz. Mutlu Mahmud'a. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. 2015-2018 yılları tarihinde kurulan baş pehlivanı. Tarihi geleneksel Elmalı güreşlerinde 6 yıl üst üste birinci oldu. 2 kez Elmalı güreşleri altın kemerine ebediyen boynuna taktı. Tarihi geleneksel Kurtdere güreşlerinde 3 yıl üst üste birinci oldu. Kurtdere Yağlı Pehlivan güreşleri altın kemerine boynuna taktı. Orhan Dokulu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Becek Bey pehlivanı. Bugün burada Uçar Adaklar sahibi Osman Uçar adına güreş yapıyor. Menderes Saltık, Manisa Turgutlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Becek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl baş pehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Antalya Taşanazı Belediye Başkanımız Sayın İlhan Turgay Genç Bey pehlivanı. Ali Altun, Antalya Taşanazı. Ankara Büyükşehir Yıldırım, Sakarya Karabükçe. Hüseyin İlcan Şehzade. Ali Gürbüz, Süleyman Aykırı eşleşmesi bu turda değerli güreş severler. Yalova, Subaşı Belediye Özkan Yılmaz, İsmail Balaban eşleşmesi birbirinden önemli. Zorlu eşleşmeler söz konusu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Becek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'mızda faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın İlçe adına güreşiyor. Mustafa Kemal Karava Antalya. Antalya MGM Özparlan Yağlı Güreş Kulübü'nün pehlivanı. MGM Özparlan Uşaklar Yönetimleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Özparlan adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Korkmaz Antalya Serik. 1 Ekim tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı pehlivanlar diyarı Serik Er Meydanı'na davet eden Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Akutkan adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filolarının sahibi Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Hüseyin Demir, Antalya Serik. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu Bey pehlivanı. Bugün burada Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu Otomotivler sahibi Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. İsmail Erkan, Antalya Kemer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet Recep abi İstanbul'dan Şevket Kaya bizleri izliyormuş. Çok selamlar iletiyorlar. Teşekkür ederiz kendisine. Türkiye'nin 4 bin yanından bizleri izleyen güreş severlerimize kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Çetin Mustafa Doğan Özkaya ekranlarda. Mustafa Doğan Özkaya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Becek Bey pehlivanı. Bugün burada Elmalı Kasa Plastik Sanayi, Umut Ticaret sahibi Utku Topuz adına güreş yapıyor. Serkan Sertürk, Antalya. Antalya Anadolu Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözer Bey pehlivanı. Serhat Gökmen, Samsun Lar. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Koral Bey pehlivanı. Kaan Kaya, Karamürsel. Evet, Kaan Kaya, Yalova Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral'ın baş pehlivanı. Hasan Zeybek, Balıkesir Bandırma. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Evet, Megastar Ali Gürbüz ekranlarda. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Karlı Kırpınar baş pehlivanı. 1988 yılı tarihi
Antalya Kaşçaldır Mahallesi'nden kızların Ümran Ayşegül ile birlikte izliyoruz demiş Mehmet Kocabıyık. Selamlar yolluyoruz Antalya Kaşçaldır'a. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ve Cengizhan Şimşek. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları'na sahip başarılı sayın Aydın İnce adına güreşiyor. Cengizhan Şimşek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekbey Pehlivanı. Şah Ali Kul. Antalya Korkut. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Köklüoğlu grupların sahibi şarabı sayın Köklüoğlu gruplar adına güreşiyor. 2022 yılı Tarih Kırpınar Baş Pehlivanı Mustafa Taş. Trakya Birliği Genel Müdürlüğü Pehlivanı Rıza Yıldırım Tokat Turha. Yarış hazır torbalar adına güreşiyor. Evet, İsmail Koç ekranlarda. Yayın başında söylemiştim. Ebi ve Trakya Birlik'le yollarını ayırdı. İsmail Koç yeni görüşmeler üzerinde. Önümüzdeki haftalarda netleştiğinde sizlerle paylaşacağız. Hasan Cengiz, Antalya Korkutili Bozova, Kocaeli Altın Kemerli Baş Pehlivanlar Diyarı Karamürsa'dan Gökhan Arıcı, Karamürsa. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş güreşiyor. 662. Tarihi Kırpınar Er Meydanı'nda baş altı boyunda 3. oldu. Er Meydanlarımızda baş pehlivan olarak güreşmeye hak kazandı. Er Meydanlarımızın çiçeği burunda baş pehlivanı. Çiçeği Yunus Emre Yaman, Zonguldak Arap. Yunus Emre Yaman, Zonguldak Arap. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Eyvallah Akçay. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal Bey'le bağlı. Bugün burada Antalya Karayolları Korkuteli Küçüklükköy Yaylası'ndan selamlar. Rahmetli Hakkı Aygün'ün köyünden bütün köy olarak izliyoruz demiş Vedat Laba. Hakkı Aygün'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun yiğidimiz. Konyaaltı Teskikay Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri Teskikay Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız. Aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Avukat Sayın Semih Esen adına güreşiyor. Furkan Durmuş Altın. Antalya Korkuteli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekbey Pehlivanı. Bugün burada Hakan Şekil adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya. Antalya Başak'ta faaliyet gösteren Gönül İnşaatlar sahibi Ali Abay adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Serdar Otomotivler sahibi Tuncay Tosun adına güreş yapıyor. Emre Erkan, Antalya Kemer. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Filikeli İş Adamı Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. Enes Doğan, Antalya. Amasya Erzurum Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı Bey Pehlivanı. Bugün burada Bursa Karacabey'de faaliyet gösteren Gün İnşaat, Gün Kuyuculuk sahibi Yusuf ve Davut Gün adına güreş yapıyor. Ali Rıza Kaya, Samsun Lade. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey Pehlivanı. Bugün burada
güreş yapıyor. Yine bugün burada Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'nın adına güreş yapıyor. Ali Gökçen, Manisa Turgutlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Bey pehlivanı. Tarih Türküler 2006 yılı baş pehlivanı. Bugün burada Latife Özkan, İsmail Kayıkçı, Turgut Görmez, Eyüp Çıtak iyi yayınlar diliyor. Pehlivanımıza başarılar diliyor. Çorum'dan Eyüp Çıtak. Tarih Türküler 2014 yılı baş pehlivanı. Antalya Manavgat Belediyesi Belediye Başkanımız Şükrü Sezer Bey pehlivanı. Sezer Bey pehlivanı. Bugün burada Fatih Aklı, Samsun Lali. Evet değerli birlikler, Samsun Lali Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı adına güreş yapıyor. Recep Taslar, Samsun Lali. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Bugün burada Emre İnşaatlar sahibi Sayın Ali Tabaş ve Ömer Top adına güreş yapıyor. Özkan Yılmaz, Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine burada güreş aşığı pehlivan dostu Tokat Neşadeli Erdem Erdemir adına güreşiyor. 2013-2017 yılları tarihe kırpılan baş pehlivan. 2023 yılı tarihe kırpılan baş pehlivanlar istiyor. Tarihi kırpılan 2023 yılı baş pehlivanı vücudusu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Koçak Doktor Tahir Büyükakın Beyefendi pehlivanı. Bugün burada Oğuzhan Yapı İnşaatlar sahibi Ömer Oğuzhan adına güreş yapıyor. Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Manisa Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Tekin Akın adına güreş yapıyor. Onur Şener Samsun. 2006 yılı tarihi Türkmenler baş pehlivan üçüncüsü. 2007 yılı Ordular Arası Olimpiyon üçüncüsü. Recep Çakır, Antalya Korkuteli İmroğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Bugün burada Bursa Karadeni'de faaliyet gösteren İstanbul'da faaliyet gösteren Dünya Halkı Konfor Klas markaları sahibi Osman Kaynak adına güreş yapıyor. Ünal Karaman, Çorum Songurlu. Tokat Erbağ Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl adına güreş yapıyor. Onur Balcı, Tokat Erbağ. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Koçak Doktor Tahir Büyükakın Bey pehlivanı. Bugün burada Erdem Taş Makineler Elektrik Sanayi Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Göktürk. Evet, değerli izleyenler, şu an er meydanımızda ikinci tur yapmak üzere pehlivanlarımız resim gibi dizildi. Baş pehlivanlarımız... Evet, 64 baş pehlivan. Moral alkış istiyoruz. Evet, yine alkışların en güzelini CV Enerji Türkiye Yağmur Güneşligi kurucu beyi, aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güneşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türküş'ü istiyorum. Ve yine bu er meydanında bugün Bolma'dan 68 baş pehlivanımıza CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda CV Enerji Türkiye Yağmur Güneşligi ana sponsorumuz Sayın
çöllere düşüp yollar açtıran sevdalar isterim. Bu her meydanında güreş tutan baş pehlivanlarımıza ekstra 10.000 TL her birine ödüllendiren CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsorumuz Sayın Tarık Sarılı. İnce düşüncelerinden dolayı kocaman alkış isterim. Evet değerli güreş severler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin dördüncü etabında huzur peşlerindeler baş pehlivanlarımız. Tekrar ediyorum. Özkan Yılmaz, İsmail Balaban, Hüseyin Gümüşoğlan, Onur Şenel, Ali Gürbüz, Süleyman Aykırı kapışmalarını izleyeceksiniz. Furkan Durmuş Altın, Mustafa Batu, Kaan Kaya, Serhat Gökmen, Orhan Okulu, Menderes Saltık. Birçok önemli kapışmalar söz konusu. Evet, Fatih Damga'yla bu turu birlikte anlatıp aktaracağız. İzleyen güreş severlerimiz. Evet, Fatih Damga. Evet, eski Mezeli Köyü'nden bizleri Sayın Kaymakam Batuhan Sarıoğlu izliyormuş. Bizlere selam gönderiyor Sayın Kaymakam Batuhan Sarıoğlu eski Mezeli Köyü'nden. Çok çok selamları iletiyor. Güreşçilerimize başarılar diliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Enes Doğan da ekranlarda. O da Tanju'yla alakalı bir şey söyleyecektim. Evet, yine Recep abi burada dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi de Hüseyin Gümüşalan'ın Tanju'nun kısmetini giymiş olması oldu. Orhan Okul ekranlarda. Geçmiş olsun. Evet, kendisine geçmiş olsun. Tanju geleceği bir kez daha. İletiyoruz. Bu da Hüseyin Gümüşalan'ın göstermiş olduğu büyük bir vefadır kendisine. Şahali Kurt, Cengizhan Şimşek kapışmasını izleyeceksiniz. Değerli güreş severler, Mustafa Taş, Rıza Yıldırım. İsmail Koç, Hasan Cengiz. Bu turda sert kapışmalar var. Yağ gönüllüsü, yağda gönüllü arkadaşlarından her birlikte gelip yağ gönüllüsü. Ağaç altı gönüllüleri, yeter gönüllüleri, kırılı altı gönüllüleri çekiniz. Ağaç altı gönüllüleri. Evet, her meydan içerisinde bulunan tüm fotoğraf beklerimiz, basın mensuplarımız, lütfen sizlere ayrılmış olan bölümlere getirin. Tekrar ediyorum. Her meydanında bulunan tüm fotoğraf beklerimiz ve basın mensuplarımız, lütfen sizlere ayrılmış olan bölümlere getirin. Yağ görevlisi, yağ görevlisi, çok acele her meydana geldiniz, yağ görevlisi. Bu arada Ömer Oğuzhan, değerli büyüğüm. Vizyon 58 TV sahibi Muhsin Alperen Kurt, misafirim. Beraber Ekim Türk TV'den izliyoruz demiş. İyi yayınlar demiş. Selahattin Bey'e de selamlar, saygılar yolluyoruz. Koza TV, Ekim Türk TV ortak canlı yayın ağıyla birlikteyiz. Değerli güreş severler.
Daha yağlanıyor Ali Yanatma ile birlikte. Ali! 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 Çok değerli beyefendilerimiz, Başbey yollarımızı lütfen sağlıklı bir kanalda atalım. Mücadeleler başladı. Orhan Okulu Menderes Saltık mücadelesi. Ali Gürbüz Süleyman Aykırı kapışması. Burası Ordu Aybastı Perşembe Yaylası. Ordulu Mustafa Pehlivan Er Meydanı. Başpehlivanlar 64, 32 çift. İkinci turda kapışıyorlar. Değerli güreş severler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etapındayız. Atasporumuz güreşin en çok sevildiği Karadeniz'de Ordu'dayız. Samsun Vezirköprü güreşleri de inşallah 23 Ağustos Çarşamba günü tertip edilecek. Değerli güreş severler. İbrahim Sadık Yeliz, Samsun Vezirköprü Belediye Başkanı İsmail'den de tertip edilecek. Ve 4'te ekranla karşınızdayız. Sol alt köşede Yusuf Can Zeybek, Ali Altun. Sağ alt köşede Orhan Okulu Menderes Saltık. Sağ üst köşede Ali Gürbüz, Süleyman Aykırı. Sol üst köşede İsmail Balaban, Özkan Yılmaz. İlk turda zorlu eşleşme. Evet. Fatih Damga. İlk turun en zorlu eşleşmesi oldu. Özkan Yılmaz, İsmail Balaban. Kendi saha ve serisi önünde diyebilir miyiz? Samsun olmasına rağmen Karadeniz'de. Evet, Özkan Yılmaz için bunu söyleyebiliriz. Bir de Kırkpınar'da göstermiş olduğu o Ali Gürbüz'e karşı göstermiş olduğu o patlamadan sonra biraz daha özgüveni yerine geldi. Burada da iyi işler yapacağını düşünüyorum ben Özkan Yılmaz'ın. Her ne kadar rakibi çok zor olsa da. Bütün gözler şu anda bence İsmail Balaban, Özkan Yılmaz üstünde diye düşünüyorum.
Sol alt köşedeki baskısı devam ediyor. Ali Altun'a ilk dakikalarda İthar pasifize gelebilir. Sol alt köşede Yusufcan Zeybek, Ali Altun düzeltiyorum. Yusufcan Zeybek, özür diliyorum hatta. Kur'an Okulu'nu sağ alt köşedeki tempolu güreşine bir an gözüm sola kaydı. Yusufcan Zeybek, Ali Altun karşılaşmasında erken bir pasifize gelebilir. Orhan Okulu Menderes Altın mücadelesi de güreş yere indiğinde neler yapılacağı merak konusu. Az önce de söylemiştim, Yusufcan Zeybek'in o takları sonrasında Ali Altun'un bir ithar ya da pasifize gelebilir öngörüsüne bulunmuştu. Bu da yer buldu. Fatih Damga. Eyvallah abi. Sence bu itharda haklı mıydı? Evet. MHK çok deneyimli ekipten oluşuyor. Evet, Yusufcan Zeybek üstünlüğünü gösteriyor şu anda Ali Altun karşısında. Bu ihtarı hak etmişti açıkçası Ali Altun. Ali Gürbüz Süleyman Aykırı'yı bastırdı. Sağ üst köşede. Sağ üst köşede Ertuğrul Dağdeviren'de aynı kadrajda Ali Gürbüz'le yan yana. Orhan Okulu'nun da Menderes Saltak'a karşı geçici bir üstünlüğü var. Menderes Saltak'a da ihtar gelebilir. Sol alt köşede Yusufcan Zeybek inanılmaz tempolu sağlı sollu atakları, hücumları söz konusu. İkinci ihtar bir kez daha işlenebilir Ali Altun adına. Onun için tehlike şartları çalıyor demek olur. Bu arada ilk galibiyeti Nedim Gürel elde etti. Hüseyin Gümüşalan'da değerli güreş severler. Onur Şenel'i mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. İsmail Erkan da tam önümüzde rakibini yenerek 3. tura yazdırdı. Nedim Gürel, Onur Balcı'yı mağlup etti değerli güreş severler. Bu arada Mustafa Taş'la Rıza Yıldırım mağlup ederek o da adını 3. tura yani son 32'ye yazdırdı.
vurmuştur. Kaybeden tarafına geçti. Sağ üst köşede Ali Gürbüz Süleyman Aykırı'yı bastırdı. Değerli güreş severler. Her an bir yeniş olabilir. Bu arada uzak kadrajda Arif Akın Ahmet Kavakçı'yı mağlup ederek o da adını son 32'ye yazdırdı. Evet, yan kazık, dış kazık, yan paçada Ali Gürbüz. Oradan içe doğru yönelecek mi? Evet, sağ eliyle iç kazığa doğru yöneltti. İç paçaya da uzanırsa Ali Gürbüz için, evet, net bir galibiyet. Süleyman Aykırı mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Ali Gürbüz. Bu arada İsmail Balaban Özkan Yılmaz'ı bastırdı. Bakalım oyun tatbik edecek mi? İsmail Balaban Özkan Yılmaz mücadelesi. Son 32'ye Süleyman Aykırı'yı iç kazık ters paçada yendiği o son anlar ekranlarda. Evet, yine Cengiz Han Şimşek'in Şahali Kurt'a baskıları devam ediyor. Orada da ekran geniş çıkabilir. Uzak kadrajda Evet. Fatih Damga o bilgiyi de aktardı. Aksar güreşlerinin altın kemerli güreş ağası Hacı Serdar Sunma Ordu Aybastı memleketime hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Tüm yiğit kardeşlerime Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Hacı Serdar Sunma. Zafer Taşbilek. 6 Ağustos, Sızır 12 Ağustos'ta büyükler Türkiye Karakucak Şampiyonası Sivas'ta olacak. Tüm güreş severleri davet ediyoruz. Zafer Taşbilek. Evet, Yunus Emre Yaman. O da son 32'de değerli güreş severler. Gökhan Arıcı'ya karşı galip geldi. Baş pehlivanlık güreşlerinde gün yönetim baş pehlivanı bir ihbar verilmiş belediyelerimize dağıtıldı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu galip. Evet, Orhan Okulu'nun üstünlüğünden bahsetmiştim. Güreşte fazla sürmedi zaten. Orhan da yine kazananlar arasına ismini yazdırdı. Baş pehlivanlık güreşlerinde El Kanatel baş pehlivanı Kule Hakem Eğitimi tarafından bir ihtar verilmiştir. Bilgilerinize az oldu. Bu arada sağ alt köşede Ali Rıza Kaya Osman Özgür mücadelesinde her an sonuç çıkabilir. Değerli güreş severler. Sağlıkçılar, sayın doktorum, sağlıkçılar lütfen müdahale edin. Deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boyda rakiplerini yenen pehlivanlar pehlivan giriş bölümünde hazır olunuz. Bu arada Cengiz Han Şimşek Şahali Kurt müsabakasında Şahali Kurt'un hafif bir sakatlığı söz konusu. Baş pehlivanlık Sağlıkçılar şu anda güreşlerinde Yusuf Can uzak Zeybek kadrajda. galip. Evet, Yusuf Can Zeybek Ali Altun'u yenerek adını son 32'ye yazdırdı. Son 40'lar baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek ekranlarda. Baş pehlivanlık güreşlerinde Gürşat Şevki Korkmaz galip.
Şahsetki Korkmaz da Mustafa Kemal Karaboy'u mağlup ederek adını son 32'ye yazdı değerli güreş severler. Sağ üst köşede İsmail Koç, Hasan Cengiz mücadelesi çok sert geçiyor. Sağ alt köşede de Ali İhsan Batmaz mücadelesi var. Ali Güngörekin'le sağ alt köşede. Ali Güngörekin, Ali İhsan Batmaz. Sol alt köşede de Ertuğrul Dağdeviren, Ali Yanatma kapışması. Sağ üst kadrajda İsmail Koç, Hasan Cengiz, aynı kadrajda da Furkan Durmuşaltı Mustafa Batu mücadelesi var. Sağ üst kadrajda. Antalya Finike'den Salih Dönmez iyi yayınlar diliyor. Tüm yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Kucaklı sevgiler yolluyoruz Antalya Finike. Sağ alt kadrajda Ali İhsan Batmaz, Ali Güngörekin mücadelesi. Sol alt kadrajda Ali Güngörekin, Ali Yanatma. Sol üst kadrajda İsmail Balaban, Özkan Yılmaz. Sağ üst kadrajda iki mücadeleyi de aynı anda görebiliyoruz. İsmail Koç, Hasan Cengiz, Furkan Durmuşaltın ve Mustafa Batu mücadelesi. 27 Ağustos Pazar günü 70. Darende Zengibar Karakucak güreşleri olacak değerli güreş severler. İbrahim Uğur Çakır Beymelek'ten, Beykonak'tan iyi yayınlar diliyor değerli büyüğüm. Pehlivanınıza başarı dileklerinde bulunuyor İbrahim Uğur Çakır. Ali İhsan Batmaz'ın atakları söz konusu sağ alt kadrajda. Yalçın Öncül de uzak kadrajda İsmail Güzel'i mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Evet, yine İsmail Balaban şu anda Özkan Yılmaz'ı bastırdı. Sol üst kadrajda çekişmeli bir güreş devam ediyor. Bu arada Koza TV, Lider Haber TV ve 2 Türk TV ortak canlı yayınını başlattık. Koza TV, 2 Türk TV ile başladık. Lider Haber TV'de şu an itibariyle ortak anlatım ağıyla Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yavru Pehlivan güreşlerinde birlikteyiz. Bugün de yarın da değerli güreş severler. Sol alt kadrajda Serkan Sertürk, Mustafa Doğan Özgen mücadelesine görüyorum. Ertuğrul Dağdevir'in tam arkasında kadrajda.
kıran kırana mücadeleler. Fatih Damga ne diyorsun? Abi gerçekten. Sen de olduğun yerde heyecandan. Evet, seyir zevki yüksek. Güzel güreşler oluyor bugün burada. Seyirci de kalabalık. Muhtemelen yarın çok daha aşırı bir kalabalık olacak. Tribünler muhtemelen yetmeyecek gibi. Şu anda çok da büyük bir ilgi var. Seyirciler sabahın erken saatlerinde geldiler. Evet. Biz Tribünleri buraya doldurdular. gece saat 9 gibi geldik. Hep beraber 9'dan beri buralar bu şekilde dolu. Saat şu anda 15. İnsanlar burada hiç yerlerinden kalkmadan bu güreşleri takip ediyorlar. Severek izliyorlar ve gerçekten seyir zevki güzel. Çok güzel güreşler burada oluyor şu anda. Özellikle de bu ikinci turda söylemiştik, İsmail Balaban, Özkan Yılmaz güreşi. Şu anda hemen hemen bakıyorum, bütün gözler bu güreşin üstüne yoğunlaşmış gibi duruyor. Bu arada çok değerli bir Kocaeli Karamsarlar Recep Demirel iyi yayınlar diliyor. Sadece Kocaeli değil, tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş Recep Demirel. Teşekkür ediyoruz değerli büyüğüne. Ali Gider Bursa'dan, Çalı'dan iyi yayınlar diliyor. Tam 50 yıldır camiamızın içerisinde omuz verdi. Vermeye de devam ediyor. Ari Gürbüz, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek hepsi son 32'de 3. turdalar. Sol üst kadrajda İsmail Balaban, Özkan Yılmaz mücadelesi kıran kırana başladı, kıran kırana devam ediyor. Evet. Fatih Damga, bütün gözler bu karşılaşmada. Aynen öyle. Hem, Önümüzde baş pehlivanlar, güreşi biten baş pehlivanlar bile oturup onu izliyorlar. aynen o güreşe herkes yoğunlandı. Hem Özkan Yılmaz Karadeniz'in bir evladı olarak burada seviliyor. Ve de bu seneki demiş olduğu gibi Kırkpınar'da yapmış olduğu o patlamayla birlikte daha çok özgüveni yerine geldi. Şimdi de yani hem İsmail Balaban hem Özkan Yılmaz aslında ikisi de zor bir kura çektiler yani Evet. birbirlerine. Güne zorlu başladılar. Güne zorlu başladılar. Bakalım ne olacak. Herhalde bu puanlamaya gidecek gibi düşünüyorum ben. Çünkü ikisi birbirine denk güreşiyorlar şu anda. Birkaç kez İsmail Balaban'ın baskıları söz konusu oldu. Ama bir sonuç çıkmadı tabii. Evet, bugünün son tur baş pehlivanlar özelliğinde son tur kuralları 16-15'te çekilecek. Yani 4'ü çeyrek gece çekilecek. Takriben 4.30'da da salavatlanacaklar. Değerli güreş severler. Yani günün son karşılaşmaları olacak. Son 16'ya kalacaklar yarına. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Yusuf Ağaoğlu, Bursa Hava Akça'dan iyi yayınlar diliyor. Ağaoğlu, yani atadan ağa. Değerli dostuma kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında ikinci tur yenişlerinin kısa videolarını anında izleyebilirsiniz değerli güreş severler. Evet, yine Samsun'dan Çarşambalı Mustafa Mert Kaya bizleri izliyormuş. Çok selamlar iletiyorlar. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Akçakoca Uğurlu köyünden Osman Nuri Sarıoğlu bizleri izliyormuş. Çok selam iletiyorlar. Biz de yine kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine bizleri seyreden değerli amcam Mevlüt Damga çok selamlarını iletiyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Misafirperverliği ve samimiyeti için değerli muhterem amcana. Değerli güreş severler, Karadeniz'de de Türkiye'nin dört bir yanındaki güreş sevdalımız Türk milleti necip bir millettir. Kapısına geleni geri çevirmez. Sofrandaki ekmeği ikiye böler. Dün bizleri misafir eden değerli büyüklerimize kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Evet, biz de İyi ki varsınız. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Eski bir güreşçi olmanın da burada katkısı çok fazla biliyorsun Fatih Hocam. Hem eskiden güreşmiş olmamız hem de bu işi gerçekten canı gönülden seviyor olmamız bu işe yakınlığımızı bir şekilde belli etmemiz gerekiyor. Yani hep bir köşesinden tutmamız gerekiyor. Bunların en güçlü temsilcileri de pehlivanlarımız. Aynen öyle. Onlar olmazsa biz olmayız. Onlar Biz buralara gelemeyiz. tabii ki burada hem Bu arada Cengiz Han Şimşek sanırım evet
Şahali Kurt'u mağlup ederek uzak kadrajda adını son 32'ye yazdırdı. Evet, Cengizhan Şimşek'in zaten güreşin başından beri Şahali Kurt'a bir üstünlüğü vardı. Sonuçta böyle bu şekilde oldu. Yine bizlere İstanbul'dan Yapıtek 55 sahibi Bülent Uyanık selamlarını gönderiyor. Kocaeli Karamüsel'den çok değerli Süleyman abimiz iyi yayınlar diliyor. Pehlivanların pehlivan babası aynı zamanda. Süleyman kardeşimizin babası iyi yayınlar diliyor. Mehmet Yağcı, Şadi Hamza Kür, Aşıran Galibi Çetal Gömüne gelir. Ertuğrul Dağ deviren çok güçlü sol alt köşede kasnağı yakalamıştı ama sağlı sollu kasnaklarını kurtardı. Ali Yanatma kurtarırken de başına elense geldi. O şeyde sopan vardı. Öbür şey var. Ali Yanatma ile kapışıyor. Ali Gürbüz, Orhan Okuluysu, Can Zeybek, Cengizhan Şimşek bu arada sağ alt kadrajda Ali İhsan Batmaz, Ali Güngörekir'i bastırdı. Bakalım bir arayışa girecek mi? Sağ üst kadrajda İsmail Koç Hasan Cengiz mücadelesi hala ayakta devam ediyor. Evet, sağ üst kadrajda İsmail Koç Hasan Cengiz mücadelesinin hemen önünde Ali Rıza Kaya Osman Ülkü mücadelesi yerde her an bir yeni çıkabilir. Sağ alt kadrajda Ali İhsan Batmaz iç kazık ters paçaya her an yönelebilir. Evet, Ali İhsan Batmaz Ali Güngörek'in ustasını iç kazık ters paçayla yeniyor. Çok beyefendi bir kardeşimiz, elini öpmek istiyor. Ali İhsan Batmaz dolu dizgin devam ediyor. Antalya Korkuteli Bozovalı Ali İhsan Batmaz bakın iç kazıktan çok güçlü bir şekilde ters paçayı da buldu. Net bir galibiyetle ikinci tur, üçüncü turda son 32'de Ali İhsan Batmaz. Ben beğenerek izliyorum. Güçlü bir fiziğe sahip. Evet, gerçekten ikisinin de güçlü bir fiziği var. Hem Ali Güngörek'in olsun hem Ali İhsan Batmaz olsun. İkisi de güzel bir güreş çıkardılar. Yine şimdi Ertuğrul Dağ deviren güreşini seyrediyoruz. Tabii burada Puanlamaya doğru gidecek gibi puanlamaya gözüküyor. doğru gidecek. Gözümüzde bir yandan Özkan Yılmaz, İsmail Balaban güreşinde. O da herhalde puanlamaya doğru gidecek. Öyle bir eğilim var şu anda. Evet. Hamza Kösur'la Erkan Ertan mücadelesini uzak kadrajda takip ediyorum. O güreşte ben özellikle takip ediyorum. Oldukça sert geçen bir güreş. İyi bir kapışma söz konusu. AK Parti milletvekilimiz Sayın Oğuz Üçüncü Beyefendi teşkil etmişlerdir. Kendilerine katılımlarından dolayı alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
tekrar ediyorum. Koza TV, Lider Haber TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız. Ordu Aybası Perşembe Yaylası Ordu Ulusal Büyük Pehlivan Er Meydanı'nda. Evet, Hamza Köseoğlu uzak kadrajda Erkan Ertal'ı mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Sağ alt kadrajda görüyorsunuz Hamza Köseoğlu. Baş pehlivanlık güreşlerinde Semih Turgut baş pehlivana mülakat ülkemiz tarafından bir ikram verilmiştir. Bilgilerinizi arz ediyoruz. İsmail Koç rakibi Hasan Cengiz'i bastırdı sağ üst köşede. Bakalım bir oyun ayrayışı içerisine girecek mi sağdan? Ayağında da biliyorsunuz İsmail Koç 40 yıllar öncesi bir enfeksiyon geçirmişti. Hala devam eden antibiyotik kullanan sağ ayağından doktorlar iltihaplı kan çekiyorlar. Nazar hiçbir şeyim yoktu Recep abi ama nazar benim bu yıl kırklarıma mal oldu. Hala tedavi aşamasındayım diyor İsmail Koç. Rabbim hepimizi nazarlardan korusun. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ali Yurat baş pehlivana mülakat ülkemiz tarafından Evet, Ali Yanatma sol alt köşede Ertuğrul Adem'le mücadelesinde bir itarı var artık Ali Yanatma'nın. Sağ alt kadrajda Osman Aynur Ali Gökçen mücadelesi sağ alt kadrajda. Hamza Köseoğlu Erkan Ertan mücadelesi nihayete erdi. Kazanan Hamza Köseoğlu'ydu. Ertuğrul Dağdeviren Ali Yanatma mücadelesi, Fatih Abdü Recep Taslak mücadelesi de aynı kadrajda. İki Samsunlu baş pehlivan, ikinci turun kura azizliği Fatih Damga. Evet. İyi bir eşleşme olmuş. Ama Fatih Atlı'nın tabii ki ne kadar teknik olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Evet. Bakalım nasıl bir oyunlar bizi bekliyor. Yine bu turun çekişmeli eşleşmelerinden oldu. İsmail Koç, Hasan Cengiz gerçekten onlar da herhalde puanlamaya doğru eğildi gibi. Öyle bir izlenim var şu anda. Sol üst kadrajda İsmail Balaman Özkan Yılmaz mücadelesi devam ediyor ayakta.
Bu arada Süleyman Başar da Okan Acar'ı mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı değerli güreş severler. Her meydanından ayrılır. Evet. Kol bağlayın. Testi küçük boy pehlivanları ikinci tur. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Destek pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah pehlivanlar! Dağlar! Diğer meydanda bunu ne kadar gelelim dağlar! Dağlar! Evet! Dağlar dikkat edelim! Bahset! Evet! Kıymetli misafirlerimiz! İbrahim Çalık, Zonguldak Yarakçı Dürüst'ün değerli tertip komite başkanı. İyi yayınlar diliyor, pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Üst üste defalarca anlatılan gönüllerin ve var meydanlarının her daim arzu olan senin işaretler yürütük kurulmasını tarihi bölüm efsane atı Sayın Seyretmeci'nin 10 meydanlarında coşkun alkışlıyoruz. Sanırım birazdan puanlama anonsu gelebilir. Bugün Türkiye'deki en yüksek güreş ağları, tarihi kanaldan sonra en boy güreşleri güreş ağımız. Çetin Mahalle'nin sahibi, Çetin Mermerler Yönetim Kurulu Başkanı. İsmail Balaban Özkan Yılmaz'ı bir kez daha bastırdı son satrançta. İkinci ayağı yağlı pehlivan güreşleri güreş ağımız. Sayın Hakan Çetin, 10 meydanlarında coşkun alkışlıyor. Hoş geldiniz. Evet, puanlama anonsu geldi değerli güreş severler. Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, önemli isimler bir isimlerini son 32'ye yazdırdılar. Şu anda puanlama öncesi su ve bez molasındalar. Baş pehlivanlarımız.
Üstü Kaftan Üstadımız, Yayın Kurulu Başkanımız bugün toplamda 1237 pehlivanın kol bağlayıp güreş tuttuğunu dile getirdi. Bu bilgi için kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Yayın Kurulu Başkanımız Sayın Üstü Kaftan. ...1200 pehlivan. İyi sayı. Daha önce Ben 1000 bekliyordum. burada daha önce bu denli büyük bir güreş olmamıştı. Bu kadar kalabalık bir güreşçinin katıldığı böyle bir güreş daha önce burada hiç olmamıştı. Yani burada yıllardır tabii ki güreş oluyor. Ama CV Enerji'nin katkılarıyla burada şu an Karadeniz'in en büyük güreşi yapılıyor. Lütfen saha dışına çıkınız. Aksi takdirde isimleriniz olup ceza konumuna sevk edileceksiniz. Pehlivanlarımızın ilgi ve bilgilerine önemli arz olun. Bursa Orhan Gazi'den Berber Hasan iyi yayınlar diliyor. Değerli güreş sevdalım. Hasan abimiz Bursa Orhan Gazi'de tam 40 yıl önce yağlı güreş tertip etmişti. Koordine etmişti. Evet, İsmail Balaban, Özkan Yılmaz mücadelesi dostça sarılıp helalleşiyorlar ve puanlama mücadelesi de başlıyor. Değerli güreş severler. Bu turun en sert kapışması. Ali Rıza Kaya, Osman Özgür mücadelesinden çok daha sert kapışmalar var. Furkan Durmuş Altın, Mustafa Batu mücadelesi var mesela. O da tam kulenin önünde. Ertuğrul Dağ deviren Ali Yanatma mücadelesi de şimdi başlayacak. Mustafa Kılıçsoy iyi yayınlar diliyor. Güreş aşığı, güreş sevdalısı, güreş destekçisi. İyisin. Allah razı olsun. Sen beni tanımasın. Özkan Yılmaz, İsmail Balaban, Ertuğrul Dağ deviren Ali Yanatma aynı kadrajdalar. Baş pehlivanla güreşleri Bu arada Osman Aynur Ali Gökçen'i uzak kadrajda mağlup etti puanlamada. O da son 32'de. Fatih Abdü Recep Taslak mücadelesi de devam etmekte. lütfen dikkat. Küçük orta, büyük boyda. Rakiplerin inen pehlivanlar, pehlivan giriş bölümünde baş pehlivan mücadelesinde Serkan Sertürk baş pehlivana Kulaki Bilginiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Bilgilerinize arz olun. Evet, Serkan Sertürk ikinci ihtarı aldı Mustafa Doğan Özkaya karşısında puanlamada. Anonsu sizlere ulaştırmış olalım. Baş pehlivan mücadelesinde Ali Rıza Kaya, Osman Özgür mağlup etti uzak kadrajda. baş pehlivanla güreşlerinde Fatih Aklı'dan Evet, Fatih Aklıdağ Recep Taslak'ı mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Özkan Yılmaz, İsmail Balaban mücadelesi
Baş pehlivanlık güreşinde Emre Erkan baş pehlivan. Kule Hakkı Bey'imiz tarafından ikinci iptal verilmiştir. Bizlerimize arz olun. Evet, baş pehlivanlık güreşlerinde Serdar Yıldırım galip. Serdar Yıldırım da son 32'de. Evet, Serdar Yıldırım da ustası Semih Turgut'u bastırarak adını son 32'ye yazdırdı. Fatih Atlı Recep Tasla'ya da mağlup etti. Az önce anonsunu yaptık. Kendi sahibi seyircide diyebiliriz. Fatih Atlı özelinde, Serhat Gökmen özelinde. Sol üst kadrajda İsmail Balaban, Özkay Yılmaz, sol alt kadrajda Ali Yanatma, Ertuğrul Dağdeviren, sağ üst kadrajda İsmail Koç, Hasan Cengiz. Sağ alt kadrajda sanırım evet Mustafa Batu. Buradan Durmuş Altın kapışması, işte bu güreş bu turun en hızlı kapışmalarına sahne alacak. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hasan Cengiz baş pehlivanlar. Evet, İsmail Koç Hasan Cengiz mücadelesinde bir itiharı var. Hasan Cengiz'in sol üst kadrajda bakalım neler olacak. 4'lü ekran, Koza TV, Lider Haber TV ve Eke Türk TV ortak canlı yayın ağıyla TBR yapım. Fatih Bedir yönetmenliğinde, prodüktörlüğünde. İkinci tur musabakaları. Allah illallah Muhammed Resulullah. Yiğit aslanlara ikinci turda hep diyelim maşallah. Allah'tan nasip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Özkan Yılmaz baş pehlivana. Kule hakem heyetimiz tarafından ikinci ithal verilmiştir. Evet, Özkan Yılmaz'a ikinci ithar geldi. İsmail Balaban'ın da bir itiharı var. Değerli güreş severler. Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil. Son 32'de Mustafa Doğan Özkaya'da Serkan Sertürk'ü puanlamada bastırarak adını son 32'ye yazdırdı. Tekrar 4'lü ekrandayız. Evet, Enes Doğan da uzak kadrajda puanlamada adını Emre Erkal'ı mağlup ederek son 32'ye yazdırdı değerli güreş severler. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ertuğrul Dağdeviren baş pehlivana Kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Şerit geçecek, buraya çekecek.
kadrajda Furkan Durmuşaltın, Mustafa Batu. Evet, Mustafa Batu'ya bir ithal geldi. Antalya Konyaaltı Belediyesi Baş Pehlivanı Furkan Durmuşaltın ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Pehlivanı Mustafa Batu kapışması. Sağ alt kadrajda. Sağ üst kadrajda İsmail Koç Hasan Cengiz kapışması. Paçaya uzandı, tekte aldı. İsmail Koç dış kasnaktan topuğundan yakaladı. Yerde anlamadı. Her an puan çıkabilir sağ üst kadrajda. Değerli güreş severler bir kez daha bileği kaçırdı. Altından asmak istedi, ayağını taktı, beline girdi, sırt aşağı bir galibiyet. Türkiye Halı Güreşi'nin prensi İsmail Koç'tan Hasan Cengiz'i sırt aşağı yenerek adını son 32'ye yazdırdı. Hasan Cengiz'i de tebrik ediyoruz. Yapmış olduğu mücadeleden dolayı bir kez daha koltuk altlarından asmak istedi ama dış kasnakta sol ayağıyla da çok iyi takmış ayağını. Yeni bir galibiyetle İsmail Koç. Son 32'de İsmail Balaban Özkan Yılmaz mücadelesi. İki itarı var Özkan Yılmaz'ın. Bir itarı var İsmail Balaban'ın. Burası Ordu Aybastı Perşembe Yaylası. Değerli güreş severler. Türkiye Halı Güreşi'nin yanı asırlık çınarı Şükrü Kayabaş, baş yazgılarından iyi yayınlar diliyorum. Kalabalık bir ortamda izliyoruz demiş. Tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Hürmetle ellerinden öpüyoruz. Türkiye Halı Güreşi'nin çınarı Şükrü Kayabaş Usta. Şu anda her gün yanımızda. Perşembe Kaymakamımız aynı zamanda Ordu Mali Yardımcımız Sayın Levent Yetki her günümüzde şeref vermişti. Tertip bulduğumuz adına hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ertuğrul Dağdeviren mücadelesi de uzak kadrajda. Furkan Durmuşaltın mücadelesi de devam ediyor. Mustafa Batu'yla. Evet değerli güreşçiler, saygılar misafirlerimiz, Aybastı, Perşembe her meydanımızda destek, büyük boy, ikinci tur müsabakaları. Allah'a, illallah, Muhammed'in Resulullah, yiğit aslanlara ikinci özel dedikleri maşallah Allah devam etsin. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ali Yanatma baş pehlivanı, bu yönetim eğitimiz tarafından Ekranın sağ köşesinde Ertuğrul Dağdeviren, Ali Yanatma. Orta kadrajda Furkan Durmuşaltın, Mustafa Batu. Ekranın solunda da İsmail Balaban, Özkan Yılmaz kapışması. Alt boyların mücadelesi de salınınca ortalık bayağı bir kalabalıklaştı bu arada. Furkan Durmuşaltın orta kadrajda. Sert elenseler, sola dalışlar arıyor ama sol ayağı görüyorsunuz çok geride tutuyor Mustafa Batu. Şu anda sürüyor Furkan Durmuşaltın. Ekranın tam ortasında. Ekranın sağında Ertuğrul Dağdeviren, ekran sonunda Özkan Yılmaz mücadelesi.
Hemen sağında Furkan Durmuş Altın. Mustafa Batu mücadelesi. Her an puan çıkabilir değerli güreşseverler. Çok hareketli iki baş pehlivan da. Mustafa Batu sol eli kasnakta, her an bastırabilir. Furkan Durmuş Altın'ı toparlandı. Furkan Durmuş Altın sol kasnağı bırakmıyor, beline girdi. Henüz puan var mı? Hayır, henüz puan yok. Bastırdı, blok etti Mustafa Batu. Son 32'de çok çetin bir karşılaşmaydı, çok. İki tarafa da gitti geldi mücadele. İki tarafa da kazanan Mustafa Batu oldu. Son anlar bir kez daha ekranlara geliyor. Ali Aydın değerli büyüğüm, kıran kırana mücadele izlerken güreşesimiz geliyor diyor Nevzat Yörük'le. Ben de diyorum ki aman fazla aşırıya kaçmayın. Ertuğrul Dağdeviren, Aliyan Atmaz ekranın sağında, İsmail Balaban, Özkan Yılmaz ekran solunda, ama solu eliyle dış kasnakta Ertuğrul Dağdeviren her an Aliyan Atma'yı bastırır mı derken uzaklaştı Aliyan Atma, ama baskısını sürdürüyor, kasnağını da kurtardı. Ertuğrul Dağdeviren bir anda göğüs çaprazından budadı. Artık oradan kaçışı yok. Evet. Ertuğrul Dağdeviren, o da son 32'de Ali Yanatmayı mağlup ederek. Ve tek bir mücadele kaldı. İsmail Balaban, Özkan Yılmaz mücadelesi. Biz daha kura çeker çekmez bu karşılaşmanın bu turun en zorlu, en uzun soluklu karşılaşması olduğunu söylemiştik. Evet. Fatih Damga'yla işte bakın burada net bir puan var. Ayrıca geniş bile verilebilirmiş. Güray Hocam Çardak'tan iyi yayınlar diliyor. Değerli eğitimci hocama kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Tek dalmak istedi Özkan Yılmaz. Hemen karşılık verdi İsmail Balaban. Özkan Yılmaz mı, İsmail Balaban mı? Son 32. Bakalım kim uzanacak? Dolu bir eşleşme. Atik ve hızlı güreşen güreşçiler. Seyir zevki güzel oluyor. Evet. Öyle oluyor. Mustafa Kemal Paşa'dan Mustafa Tekeli iyi yayınlar diliyor. Kızıl değerli Kozaki yorumcumuz iyi yayınlar diliyor. Kucaklı sevgiler Nazım Kızıl'a. Evet değerli güreş severler, burası
Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Bük Pehlivan Er Meydanı. Maç pehlivanların ikinci tur mücadeleleri. 64 baş pehlivan güreş tuttu. Son bir çift kaldı. 32 baş pehlivan. 16-15'te 3. tur kurallarını çekecekler. 31 isim belli oldu. İsmail Balaban mı, Özkan Yılmaz mı? Paçaya uzandı. İsmail Balaban inatla diretti ama paçasını kurtardı Özkan Yılmaz. Ediyorum. Koza TV, Lider Haber TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Pehlivan güreşini canlı yayını izliyorsunuz. Spikemiz, anlatıcımız ben Recep Tosun ve yorumlarıyla katkı sağlayan eski pehlivan değerli kardeşim Fatih Damga sizlere bu yüksek kapışmaları ekranlara getiriyoruz. Değerli güreş severler, CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etapındayız. Yıl birlikte çalışmış olduğum çok değerli mesai arkadaşım Mehmet Arslan, tüm pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum. Bir ordulu olarak bize misafir gelen pehlivan kardeşlerime başarı dileklerini bulunurum demiş Mehmet Arslan. Seni çok özledik, emekli oldun ama seni unutmadık. İşini iyi yapan, dürüst, namuslu ve hakikaten çok iyi bir usta, çok iyi bir iş arkadaşımdı. Hangi işi yaparsanız yapın, en iyisini yapın. Layıkıyla yapın. Çünkü öncelikle her şeyi, her anı bilen bir Rabbimiz ve hangi işi yaparsanız yapın, hangi iş dalı, hangi iş kolunda olursanız olun, bunu takdir edecek ya da eleştirecek mutlaka insanlar vardır. Siz takdir edilen tarafta olursanız ne mutlu. Öyle değil mi Fatih Hocam? Aynen öyle abi. Bu söylediklerine tamamen katılıyorum. Saymaz. İsmail Balaban. Kapışması değerli güreş severler. Bursa Mustafa Kemal Paşa Yalıntaş güreşlerinin altın kemerli güreş ağası Habib Karaca Sütü'nün yönetim kurulu başkanı. Tam 7 yıldır Atasporumuz güreşe tek başına omuz veriyor. Mustafa Kemal Paşa belediye başkanımız Kanar ile birlikte Habib ağam iyi yayınlar diliyor. Yusuf Günün ile birlikte izliyoruz demiş. Sağlık görevlerimiz çok acele meydanına. Sağlık görevlerimiz acele edin lütfen. Bunun tarafına gireceğiz. 2 itarı var Özkan Yılmaz'ın. 3. itarı her an alabilir.
bunun tehlikesi içerisinde İsmail Balaban'da sağlı sollu hamleler söz konusu. Bir iter var İsmail Balaban'ın da. Murat Başar, Profesör Doktor. Deniz'den iyi yayınlar diliyor. Değerli hocama selamlar yolluyoruz ve Dürdane köyünden Bursa'dan Ali Doğru iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme hürmetle selamlarımızı yolluyoruz. Güreş aşığı. Tam 40 yıl önce Bursa'da güreş koordine etmişti, tertip etmişti. 80 küsur yaşında ve dualarım hep yiğitlerimizle diyor. Halil Doğru, o da kuru hafızıdır Fatih Hocam. Senin gibi. Eyvallah. Allah razı olsun. Benim için de bugün için hakikaten gurur verici bir gün. Eski pehlivan Fatih Damga, kura hafız daha doğrusu ve değerli hocamız ile birlikte sizlere güreşi aktarıyoruz, anlatıyoruz. Bakın bir imam güreş yapmış. Bakın etrafınıza güreş yapmayan Türk insanı yoktur, evladı yok. Aynen öyle abi. Daha önce de yine görüştüğümüzde anlatmıştım. Evet. Kur'an kurslarında özellikle teneffüs aralarında böyle yarım saat 40 dakika güreşler tutardık. Şu anda da benim kendi talebelerim, öğrencilerim teneffüslerde hocam işte bize bir turnuva yap, bizi güreştir. Hep böyle insanımızla. Güreş bizim genç sporumuz değil mi Fatih Aynen Hocam? öyle, aynen öyle. Gençlerimiz bunu istiyorlar, seviyorlar. Aşılamamız gerekiyor, öğütlememiz gerekiyor. Aynen öyle. Az önce mesajlar geliyor, hepsine yer veremiyorum. Evde ailece, kızlarım ve çocuklarımla izliyorum diyor. Yani hangi sporda ailece bu kadar Aynen öyle. gönül rahatlığıyla Ve izlenebilir? saatlerce burada insanlar kalkmadan. Büyük gurur diyorum böyle hafta sonu eşini almış, çocuklarını yanına almış. Bakın bu bizim geleneğimiz diyerek bu güreşi izletiyorsunuz ya. Beni inanılmaz derecede mutlu ediyorsunuz. Anlatamam. İsmail Balaban, Özkan Yılmaz mücadelesi. 2 itarı var Özkan Yılmaz'ın, 1 itarı var İsmail Balaban'ın. 16-15'te 3. tur kuralları çekilecek. Oldukça yaklaştık, öyle değil mi? Evet, yaklaştık. Yaklaşık bir 25 dakika var. Ama bu Özkan Yılmaz, İsmail Balaban güreşi daha devam edecek gibi Recep abi. İki tarafında ara ara atakları söz konusu. İsmail Balaban biraz daha böyle bir tık Sanırım senin tabirinle %51'e %49 bir adımda öne geçti. O biliyorum. çünkü daha çok arzuluyor. Aynen. 3. itarı da kovalıyor ayrıca. büyükleri de kovalıyor. Ama puan her pehlivan puan alacak ya da her pehlivan sırt taşa yenilecek değil. Güreş içerisindeki stratejileri de kendileri belirleyebiliyor. 3. itarla da galip gelmesini bilmesi gerekiyor. 2 itarı yakalamış. Evet. İsmail Balaban bu avantajı çabalayarak, gayret ederek ortaya koymuş zaten. Bakalım Özkan Yılmaz puan ya da puanlar çıkartabilecek mi? İsmail Balaban 3. itarı arzuladı. 3. itarı alabilecek mi? Muamma. Salih Kaya'nın sana çok selam var. Harman yerinde güreş geleneğimizdir demiş. Eyvallah. Hakikaten öyle. Aleykümselam. Bulgaristan'dan Hüseyin Osmanoğlu iyi yayınlar diliyor. Mehmet Kuşçu'nun sana çok selam var. Hafız hocama, Fatih hocama selamlar demiş. Aleykümselam. Biz de kendilerine selam iletiyoruz. Tekte aldığı paçaya uzandı. Savuşturdu Özkan Yılmaz. İsmail Balaban itarın ötesinde puana odaklı hamlesiydi bu. Değerli güreş severler. Bu izdihama bakıldığında Kocaeli Seka Park yağlı pehlivan güreşleri aklıma geliyor. Sporun başkenti Kocaeli Seka Park yağlı pehlivan güreşlerinde de inanılmaz bir izdiham vardı. Katılım söz konusuydu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın hem atasporlarımıza hem de tüm spor branşlarına sporun başkenti ünvanını uzun yıllar elinde tutacağına benziyor.
ayları Şemsettin Yıldırım, spor daire başkanımız. Çok büyük katkı sağlıyor, inanılmaz hem de. Yakından bildiğim için söylüyorum. Gecesi gündüzü yok. 7-24 mesai olarak tüm spor maçlarına hem yaşayan hem yaşatanlardan gerçekten Allah razı olsun. Gerçekten bu hem atasporumuz hem İslam'dan gelen bir yönü de var biliyorsunuz. onu anlatacağız seninle. Evet, inşallah. Kura çekimi öncesi anlatacağız. Bakalım uhrevi sporumuz, atasporumuz, yağlı güreşin İslami çerçevedeki içeriklerini de Fatih Damga hocam hem eski bir güreşçi olarak hem de bir din görevlisi olarak siz çok değerli güreş severlerimize bilgilerini aktaracak. Paşa uzandı oradan. Budamak istedi. Şu anda direniyor Özkan Yılmaz. Kaçırdı bir kez daha. İsmail Balaban bir anda sol bileğiyle sağ paçasını yakaladı Özkan Yılmaz'ın. Diretti ama puan alamadı. Hasan Tural iyi yayınlar diliyor. Adem Sevinç selamlar demiş. Antalya Gazipaşa'dan Emir Sefa Gazioğlu, Sivas'tan İsmail Demirkoparan, Allah derman versin dileklerinde bulunuyorlar. Hepsine yer veremiyorum. Evet, yine değerli büyüğümüz Mevlüt Maçlı Perşembe Er Meydanı'nda güreşen bütün güreşçilerimize başarılar diliyor ve ayrıca sizlere de selamı var. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, iki ihtarı söz konusu ama arka arkaya uzandığı o paçalardan üçüncü ihtar her an bir ihtar pasifize gelebilir ve 3 ihtarla diskalifiye olabilir. Özkan Yılmaz'ın artık güreşi çevirme adına biraz daha hareketlenmesi, daha atak güreşmesi gerekiyor. Tabii İsmail Balaban buna müsaade ederse. Çok istekli İsmail Balaban. Kastamonu'dan Mehmet Emin Tuncel, Fatih hocama selamlar, iyi yayınlar demiş. Aleykümselam, teşekkür ederiz. Bir kez daha paçaya hamlesi söz konusu, uzak kaldı. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız Sayın Şemsettin Yıldırım iyi yayınlar diliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanları başta olmak üzere tüm yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Hak eden kazansın demiş Şemsettin Yıldırım, değerli büyüğüm. Allah razı olsun. Kendi sporcusunu da gönülden tutarken kazananın hak ettiğine inancıyla da onu da tebrik ediyor. Bir öyle mesajda olması birçok lazım, içerik söz konusu. Evet. Özkan Yılmaz, İsmail Balaban'ın sağ paçasına uzanmak istedi, uzak kaldı. Kültürümüzle hem de dinimizle bir bağlantısı var bu. Olmasa bu kadar büyüyemezdi Bu zaten. kadar büyüyemez. Bu kadar Aynen öyle. genişleyemezdi. Türk insanı, Müslüman insanı da bu kadar gönül bağı kuramazdı. Aynen öyle. Eğer uhreviyat olmasaydı. Aynen öyle. Değil, Yani öyle değil mi hocam? Burada güreşte savaşlanırken her şeyin farklı İslami Ritüelleri. boyutta anlamları var. İslami boyutta. Evet, Çok güzel önemli. anlamları var. Yaptıkları bütün hareketleri. Seni en çok etkileyen hangisi? Beni en çok Mesela etkileyen... ben topraktan geldik, toprağa gidiyor. O temenni beni ayrıca güreşirken Evet, de yani beni de ben gerçekten orada çok hassas olurdum. beni gerçekten en etkileyenlerden biri de o. Yani bugün yaşıyoruz ama yarını bize hatırlatıyor aslında. Yarınki
asıl yurdumuz olan ahiret hayatını, yarın gideceğimizi bize gösteriyor burada daha güreşe Bu arada başlarken. sol paçaya uzandı İsmail Balaban. Bu 3. hamlesiydi. Bir kez daha savuşturdu. Özkan Yılmaz. Yani Ben de güreştiğim yıllarda peşref çekerken bir efor sarf ediyorsun aslında ama özellikle temenna anı geldiğinde ben orayı mümkün olduğu kadar en ciddi ve en samimi anlamda yapmaya çalışırdım ki topraktan geldik, toprağa gideceğiz, o düsturunu hatırlayalım, unutmayalım diye. Bir kez daha sol paçada, sağ paçada, sol eliyle bir dolanmak istiyor İsmail Balaban. Bu 4. ya da 5. kez hamlesi arka arkaya. Her an 3. ithar gelebilir. Özkan Yılmaz'a değerli güreş severler. Elmalı'dan altın kemerli güreş ağamız Muammer Ak iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'e de üst akılda Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bu ayağında tüm yönetimine de ayrıca başarı dileklerinde bulunuyor Muammer Ak ağam. Bir kez daha paçaya oradan yine kurtardı paçasını. Yine kurtardı paçasını. Bu sanırım 5 ya da 6. kez aynı paçaya hamlesi söz konusu. Ama yani kule hakemleri de artık 3. itharı da sanırım bir B plan olarak kenara koydular. Kenara. Çünkü arka arkaya bu hamleleri İsmail Balaban bir itharı, Özkan Yılmaz'ın 2 itharı var. Değerli güreş severler. Özkan Yılmaz, İsmail Balaban'ın arka arka yapmış olduğu hamlelerinden sonra paçalara doğru uzanmak istiyor. Bu kez Özkan Yılmaz İsmail Balaban'ın sağ paçasına uzanmıştı. Kasnağa uzanmak istedi, uzak kaldı. Yine İstanbul'dan Eymen Uyanık bizlere selam gönderiyor. Güreşçilerimize başarılar diliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada kasnağa uzandı İsmail Balaban. Yine kurtardı kasnağını. Atasporumuz Güreş TV portalı yöneticimiz, değerli büyüğümüz iyi yayınlar diliyor. Özcan Başgül, değerli abim. 30 yıldır Atasporumuz güreşi anlatıp aktarma noktasında katkı sağlıyor. Bir kez daha paçaya uzandı. İsmail Balaban bir kez daha kurtardı paçasını. Evet değerli güreş severler. Burası Ordu, Aybastı, Perşembe Yaylası, Er Meydanı. Değerli güreş severler. Ordulu Mustafa Bük Er Meydanı. Spikeriniz ben Recep Tosun. Fatih Damga eski bir pehlivan değerli dostum. Birlikte anlatıp aktarıyoruz. Yine köyümüzün sevilen simalarından Adil Barıç ve Yusuf Börek de Bu arada İsmail Balaban o aradı sol pençesiyle
Üçüncü hisarı neden vermediniz? Bence haklı. 6 ya da 7. dalması falan. Yani 8 hatta 8. Belki de öyle. Her şeyini ortaya koydu. O bitirici darbesini de bakın bir anda sol paçaya uzandı. Buradan Salih'de Kasnak'ta havalandırdı. Artık Özkan Yılmaz'la bu dakikadan sonra yapabilecek çok bir şey kalmamıştı. Ve adını son 32 yazdırdı Sarı Fırtına İsmail Balaban. Çorum Osmancık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör 23 Eylül Pırlanta Piliç Festivali kapsamında tüm güreş severleri Osmancık güreşlerine davet ediyorum. Tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyorum demiş Ahmet Gelgör, Osmancık Belediye Başkanımız. Değerli güreş severler, geçen yıl anlatmaktan büyük keyif aldığım organizasyonlarından biriydi. Muazzam bir güreş sahası kendi imkanlarıyla belediyenin öz kaynakları yapılmış. Çok büyük bir eser bıraktı Ahmet Gelgör Başkanımız. Tarihi bir kez daha söylüyorum, 23 Eylül günü tertip edilecek. Değerli güreş severler. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz değerli güreş severler. Daha sonra baş pehlivanların son 32 kurallarıyla, yani bugünün son kapışmalarıyla, son tur kapışmalarıyla Koza TV, Lider Haber TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası. Yanımda Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bey var. Efendim biz zaten İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. 81 ilde hizmet vermekteyiz. Şu anda İstanbul dahi Türkiye'nin 42 ilinde çalışıyoruz. Biz televizyonlarda ne söylediklerimizin aynısını uyguluyoruz. Bütün personelimizin takibindeyiz. Bütün işlerimizin başında bildiğiniz gibi bayan elemanlarımız hizmetinizde. Yani amacımız Türkiye'nin her yerine bu hizmeti götürmek. Sizin gibi kıymetli müşterilerimizi üzmeden, yormadan bu hizmetimizi devam etmek istiyoruz. Yollar uzak, şartlar çetin de olsa Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün İzmir, Urla'dayız. Burada Naciye ve Murat Aslan çiftinin evinin tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları 10 gün gibi kısa bir sürede yaptılar. Bugün Naciye Hanım'a teslim ediyorlar. Hayırlı olsun Naciye Hanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evinizin tadilat tamiratını yaptıracaktınız. Doğan İnşaat'ı aradınız. Hemen geldiler mi? Geldiler hemen. Bir gün geldiler, ikinci gün başladılar. Anlaştık, konuştuk. Her şeyi yaptık, geldiler, başladılar. 10 günde bitirdiler. Benim dediğim gibi de yaptılar. Malzeme ben gittim, beğendim. Onları aldılar. Montajı onlar yaptılar. Bana balkon ekstra yaptılar. Bir de duş yaptılar. Evim tamirini, her şeyini yaptılar. Lamlatı yaptılar. Güzel oldu. Memnunum işçilerden. Çok memnunuz. Memnun kaldım. Evim yaptı, bitirdiler 10 günde. Teşekkür ederim onlara. Geldi baktılar, sözleşmenizi, Evet. anlaşmanızı yaptınız. Hemen işe başladılar. Evet. Size taahhüt ettiği günde bitirdiler mi? Bitirdiler, sağ ol. Doğan İnşaat'ta ben memnunum. Evin içinde aynı zamanda eşyalarınız var. Oturuyorsunuz. Bir Evet. an önce yapıp size teslim etmeleri çok önemli. Var olsun, memnunuz. Ustalarda, işçilikte, malzemede memnun Hepsinde musunuz? memnunum. Teşekkür ederim, memnunum. Buradaki komşulara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misiniz? Tarif ederim, söylerim. Siz Tabii içeride tabii. oturuyorsunuz. Bir an önce yapıp size teslim etmeleri çok önemli çünkü. Yaptılar, teslim ettiler. Sağ olsun, var olsun. Sözünde Aynı durdular. Durdular. İşçiler de çok iyidir. Bize iyi davrandılar, iyi yaptılar. Memnunuz. Malzemeyi siz mi beğendiniz, onların beğendi? Biz beğendik, onlar da aldılar. Yani Memnunum komple yani. tadilat, tamirat yapmışsınız. Camlarını, kapılarını. Hepsini yaptılar. Güzel taktılar. Bugün bitirdiler. Memnunum. Sağ olsun, var olsun. Türkiye'nin markası, çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Deprem bölgesindeyiz.
buradaki bu acıları yaşayan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Burada Hüseyin Bey'in evinin şu anda tamiratını, tadilatını Doğan İnşaat'ın ekipleri üstlendiler. Çalışmalar devam ediyor. Doğan İnşaat Türkiye'nin şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Doğan İnşaat sizler için çalışıyor. Yaşam alanlarınızı inşa ediyor, güzelleştiriyor, daha konforlu, daha yaşanılabilir alanlar sizlere sunuyor. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat'ın ekipleri gerçekleştirsin. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Doğan İnşaat'ı tercih ettiği için sizler de Doğan İnşaat'a, inşaat adına A'dan Z'ye ne yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda ulaşabilirsiniz. Bu bölgedeki depremde en çok 1. ve 2. katlar zarar görmüş. Duvarlarda çatlaklar oluşmuş, bazıları yıkılmış. Yapılan kontrollerde kolon ve kirişler zarar görmemiş, sağlam olduğu için hafif hasarlı raporu verilerek tadilata karar verilmiş. 1. katın duvarları tamamen yeniden örülerek kaba ve ince sıvası yapılıyor. Devamında parkeler, fayanslar, elektrik, su tesisatı, boyası, zarar gören kapı penceresi, dolabı, çatı, komple tadilat ve tamiratı yapıldıktan sonra Hüseyin Bey'e pırıl pırıl teslim edilecek. Hayırlı olsun diyoruz. Güle güle otursun. Allah bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın diliyoruz. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün Aydın, Didim, Akbük'teyiz. Burada Hakizar Kaya hanımefendinin villasının bugün Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları temelini atıyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Yasin Ergüven var. Yasin Bey, burada Hakizar Kaya hanımefendinin villasının bugün temelini atıyorsunuz. Ne zaman bitirmeyi hedefliyorsunuz? Ve burada nasıl bir inşaat yapıyorsunuz? Burada radyo temel tasarladık. Radyo temel olarak çözdük statiğimizi. Radyo temelimizi bugün atıyoruz. İşlemlerimize yaklaşık 2 gün önce başladık. Hafriyattan sonra gura betonumuzdan sonra tekrardan membran işlemi, bohçalama işleminden sonra tekrardan koruma betonundan sonra temelimizin demirlerini bağladık, radyo temelimizin. Şimdi de radyo temelimizin betonunu atacağız. İşlemlerimiz tüm hızıyla devam edecek. 20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz kaba inşaatımızı. Planlarımızı, programımızı buna göre yaptık. Zaten söz verdiğimiz tarihlerden daha önce işimizi her zaman bitiriyoruz. Radyo temel kullandınız. Evet, burada radyo temel kullandık. Diğer şantiyelerimizde de biz zemin etütlerimiz sonucunda hangi değerler çıkarsa, zemin güçlendirme de olsun, ondan sonra temelimizin kalınlaşması olsun, radyo temel olsun, hesaplandıktan sonra ona göre işlemlerimiz ve statik projemiz ona göre çiziliyor. Buradaki şantiyenin tüm işlemlerini siz takip ediyorsunuz. Bize vereceğiniz bir vekaletle biz bütün belediye işlemlerini, devlet işlemlerini sizin adınıza yürütüyoruz. Siz oturduğunuz yerden sadece işlemlerden haberdar oluyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Biz sizin adınıza işlemleri gerçekleştirdikten sonra inşaatımıza başlıyoruz. Söz verdiğimiz sürenin daha da bir altında inşaatımızı size teslim ediyoruz. Siz de inşaat yaptırmak istiyorsanız, çatınızı yeniletmek istiyorsanız, mantolama işlemleri yaptırmak istiyorsanız, Doğan İnşaat ailesi sizin yanınızda. Doğan İnşaat'a ulaşmanız yeterli. Aşağıdaki numaralardan Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Kalitenin ve güvenin adresi Doğan İnşaat. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Bugün İzmir, Buca'dayız. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada. Emekli öğretmenimiz Tülay Adıgüzel hanımefendinin villasının temelini bir ay önce atmışlardı. Bugün kabasını tamamladılar ve hemen incesine başlayacaklar. Bir an önce Tülay Hanım'a teslim edecekler. Hayırlı uğurlu olsun Tülay Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, siz eğitimcisiniz. Yeni emekli olmuşsunuz galiba. Hayırlı olsun o da. Teşekkür ederim. Evet, ben uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaparken öğrencilerimize hayal kurmalarını, hayallerinin arkasında yürümelerini hep söylerdik. Onlara hayal kurmalarını söylerken benim de bir hayalim vardı. Bu hayalim tabiatla iç içe küçük bir evimin olmasını hayal ediyordum. 6 Mart'ta bir deprem oldu. Ben hemen emeklilik dilekçemi hazırladım ve emekliliğe karar verdim. Hayallerimin peşinden yürümeye karar verdim. Doğan İnşaat'ı televizyon kanallarında, reklamlarda izliyordum. Çok beğeniyordum. Dilekçemi verdiğim anda hemen Doğan İnşaat'ı aradım. Doğan İnşaat'tan memnunum. İyi ki de aramışım. Doğan İnşaat'ta genç mühendisimiz Halil Bey
benim şansım oldu. Her aşamasını inşaatın bana tek tek videolarla, resimlerle izleterek, göstererek bilgilendirdi. Tülay Hanım, şu ana kadar çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz Doğan İnşaat'ta? Memnunum. Son derece mutluyum. Tek kelimeyle Doğan İnşaat diyorum. Mühendis Halil Bey bana teker teker anlattı. Demirini, çimentosunu, hangi işleri yaptıklarını, hangi malzemeyi kullandıklarını. Şu anda geldiğimiz noktadan memnunum. Teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a. Haydar Bey, biz başlayalı yaklaşık 25 gün gibi bir süre oldu. Ekiplerimizin başındayız. Bütün Türkiye'de olduğumuz gibi burada Buca'da ekiplerimizle koordine bir şekilde inşaatımızı sürdürmekteyiz. İşverenimiz bizimle beraber yaklaşık 2-3 güne bir inşaatımızda görüş birliğine vararak imalatlarımızı sürdürüyoruz. Biz burada Buca'da 1+1 üzerine 2 katımızı 50-50 yaklaşık 100 metrekareyi 25 gün gibi bir süre tamamladık. Bugün kavasını kendilerine teslim ediyoruz. Doğan İnşaat ailesine geldiler. Öncelikle biz ekip olarak bir projelendirme işlemine girdik. Ardından proje örneklerimizi kendilerine sunduktan sonra kendilerinin onayladığı projeyi 25 gün gibi bir sürede burada tamamladık. Tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Yapımız depreme uygundur. Statik açıdan herhangi bir sorunu yoktur. Projelendirdiğimiz gibi kendilerine teslim ediyoruz. Biz kendilerine tekrardan Doğan İnşaat tercih ettiği için ben Halil Ünlü teşekkür ediyorum. Bugün Balıkesir Gömeç'teyiz. Burada Hüsmen Akdeniz komutanımın eşi Zübeyde Akdeniz hanımefendi yanımızda. Doğan İnşaat'ı tercih etmemizin sebebi kaliteli, temiz, titiz, sabırla her şeyi yapmalarıdır. Kısa sürede bu kadar, siz takdir edersiniz ki yazlık yerlerde nedense bu tür işler çok zor oluyor. Neden? Usta bulmak zor bir kere. Yaz olduğu için sucusu bugün geliyor, dolapçısı bir ay sonra geliyor, fayansçısı 2 hafta sonra geliyor. Ama Doğan İnşaat bize bu kolaylığı sağladı. Hepsi birlikte. Mihriban Hanım onun gayretleriyle, çalışkan elemanlarıyla hiç problem yaşamadan her ne dediysek ki ben biraz zor insanımdır. Kolay kolay beğenemem. Hepsini yerine getirdiler. Ben çok teşekkür ediyorum. Bakın bir ay olmadan her taraf bitti. Neler yapılmadı ki şu evde? Banyo fayansları, duşakabinler, lavabolar, dolaplar. Sabırla o fayansları değiştirdik. Yardımcı oldular, sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a. Ayrı ayrı ustaları aramaktansa, ustayı nerede bulacağım, malzemeyi nerede alacağım deyip düşünmektense kurumsal bir firmaya verip her şeyini onlara yaptırıp gelip böyle rahatça oturmak ayrı bir güzel değil mi? Evet, gelip hazır evi bulmak çok daha güzel. Teşekkür ediyorum Mihriban Hanım. Bugün sağ geldiniz, olun, evinizi olun. teslim alıyorsunuz. Yüzünüz de gülüyor zaten. Çalışmaları gördünüz. İşler bittikten sonra etrafı topladılar, çöplerini de alıp götürdüler. Sağ olsunlar. Ben de onlara çok teşekkür maksadıyla bir masa hazırlıyorum. Biraz sonra hep birlikte çayımızı içeceğiz. Evet, memnuniyetin bir ifadesi yiyeceğiz. olarak bize pasta getirmişsin. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi az önce söylediği gibi en önemli şey bir işi zamanında bitirecek, ekip halinde işi yapacak insanları bulabilmekti. Bu çok önemliydi. Biz de yani 20 iş günü gibi kısa bir zaman içerisinde bu iş bitti. Çok teşekkür ediyorum bütün çalışanlarına. Sistemli işler yapan insanlarla çalışmak güzel bir şey. Az yoruluyorsunuz. Tercihimizin sebebi de zaten buydu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Burada baştan aşağı komple bir tadilat yaptık sayılır Haydar Bey. Dış cephe mantolamamızı yaptık. Eksizlere oluk iniş borularımızı yeniledik. Yürüyüş yollarımızı komple yeniledik. 2 adet terasımızı komple yeniledik. İş yerimizin altı sıva boyasını yaptık. Seramiklerimizi yeniledik. Yani ciddi anlamda güzel bir değişim oldu. Yani 1. sınıf malzemeyle, 1. sınıf işçilikle işimizin hakkını vererek kendilerine teslimatı yaptık. Bugün Kocaeli Körfez Şirinyalı'dayız. Burada Orhan Dizman Bey'in evinin çatısını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün Orhan Bey'e teslim ediyorlar. Orhan Bey, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi ki Doğan İnşaat'a geldik ve onlardan bu işi yaptırdık. Çatıda sorun vardı. Evet. Yaptıracaktınız. Doğan İnşaat'ı aradınız. Hemen geldiler mi? Hemen geldiler. Ben inanamadım. 4 günde teslim dedikleri zaman inanamadım. Ama 4 gün içerisinde teslim edildi. Pırıl pırıl her taraf temizlenmiş vaziyette.
bana verdiler. Eksik olmasınlar. Orhan Bey, özellikle sandviç panel yapmışlar ki Evet. sıcağa, soğuğa karşı dayanıklı Evet. bir malzeme. Evet, öyleymiş. Zaten Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. Tabii tavsiye üzerine aldık. Ben bilmiyorum böyle bir şeyin olduğunu. Seçerken söylediler böyle bunun fiyatı bu kadar, bunu söylediler. Biz onu tercih ettik ama fabrikada beyaz varmıştı. Onu da buldular. Artık söyleyecekler. Kiremit rengi istediniz siz. Aynen. Evet. Hepsini yaptılar. Ne dersek yapıldı. Ustalarda memnunsunuz. Memnun görmedim zaten ki ben ustaları falan görmedim. Arı gibi çalıştılar. Hem size hem çalışanlara Allah razı olsun, tertemiz bir şekilde verdiler. Sağ olun. Gününde teslim ettiler. Daha evvel teslim ettiler. Özellikle Orhan Bey 4 günde çatınızı yapıp size teslim edeceğiz dediklerinde İnanmadım. Abartılıyormuş gibi geldi ama değilmiş. Daha evvelden bitirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. şu anda çalışmalar son aşamaya gelmiş. Evet. Bugün teslim ediyorlar sana. Evet. Sen de şu anda geldin Evet, buraya. evet. Gördün çalışmaları, ustaların çalışmasını, malzemeyi gördün. Çalışmalarda, ustalarda, şantiye şefimiz Bayram Bey'de memnun musunuz? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Çalışan ustalar, bu binayı ben yaptırdım. Yaparken de benim anam ağladı. Doğan İnşaat'a çok teşekkür ederim. Tanışmaktan, böyle iş yaptırmaktan mutlu oldum. Biz zaten kendilerinden bırakmayacağız, daha başka işlerimiz de var. Eksik olmasın, bir dediğimiz iki olmadı. Yani bu düzenli çalışmada, zamanında gelmede, zamanında teslim etmesi çok önemli değil mi? Evet. Telefon ediyorum, telefona bir dakika geçmeden beni arıyorlardı. Ben böyle bir çalışan görmedim. Gerçekten yani ben şu olarak söylemiyorum, çok memnunuz. Hem çalışandan hem yapılan işten memnunuz. Size de hayırlı olsun, Allah hayırlı işler versin. Evet. Çok memnunuz, sağ olun. Tanıdıklara, komşulara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misiniz? Hepsine tavsiye ederim. Bayram Bey bizim yakın, artık evladımız gibi oldu. Teşekkür ederim. Hayırlı Allah razı olsun. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Allah size uzun ömür, sağlık, sıhhat ve bol kazanç versin. Efendimiz zamanından bunları söyleyebiliriz. Daha sonra kendi burada Türk kültürümüzle işte birleşiyor. Burada salavatlanıyorlar. Orada farklı anlamlar var. Allah Allah nidalarıyla sanılıyorlar. Yani bu baktığımız zaman güreş içinde yapılan olaylar hep böyle kültürümüz ve dinimizi birleştirip bu seviyeye gelmiş bulunmakta şu anda. Böyle açıklayayım yani. Evet, zaten başlangıcında dualarla başlıyor. Daha sonra Allah Allah nidalarıyla salavatlanıyor. Birbirlerine sarılıp helalleşiyorlar. Aynen ezanı Muhammed'e okunurken ara veriliyor durması. Yani bunlar çok güzel. Milletimizin hem daha fazla bu işe bağlanmasına, sevgi göstermesine sebep olan birinci sebep bence bu. Ben öyle düşünüyorum. Evet değerli güreş severler, alt boylarda kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Birazdan baş pehlivanların kura çekimi başlayacak. Ben bir kez daha son 32'deki baş pehlivanları sizlere hatırlatmak isterim. Ali İhsan Batmaz, Arif Akın, Mustafa Arslan, Ertuğrul Dağdeviren, Süleyman Başar, Mehmet Yeşil Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Yalçın Üncül, Serdar Yıldırım, Hamza Köseoğlu, İsmail Erkal, Serhat Gökmen, Kürşat Şevki Korkmaz, Furkan, Mustafa Batu, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Ali Rıza Kaya, Ali Gürbüz, Ünal Karaman,
Osman Aynur, Yunus Emre Yaman, İsmail Koç, Enes Doğan, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Nedim Gürel son 32'de kura çekecekler değerli güreş severler. Gerçekten güzel eşleşmeler bizleri bekliyor. Bekliyor, evet. Kıran kırana bir. Son 32. Yine değerli büyüğümüz Kayseri'den eniştemiz Mustafa Gökçen bizleri izliyormuş. Güreşçilere başarılar diliyor ve çok selamlarını iletti. Abdurrahman bizi izlemiyor mu Mahdum'un? Evet. Eşim ve oğlum Abdullah, annem, onlar da bizleri yine Koza TV aracılığıyla takip ediyorlar. İnşallah ileride de Abdullah'ı bu sahalarda, bu dualı çayırlarda... Babası gibi güreşirdim inşallah. Bakalım. İnşallah. Bu arada tekrar edelim, Koza TV, Lider Haber TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağında olduğumuzu bilgisini verelim değerli güreş severler. Atasporumuz güreşe bu 3 kanal ciddi anlamda destek vermekte. Zaten siz çok değerli güreş severlerimiz bunu her defasında dile getiriyorsunuz. Ben hem Ekin Türk'te Selahattin Bey özelinde hem Lider Haber TV'de Ender Alkoçlar hem Koza TV'de Ahmet Yılmaz değerli büyüğüm özelinde teşekkürlerinizi de kabul etmiş olalım. Yaşa, Balıkesir'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Yurdağır Yaşa'ya. Perşembe Yaylası Er Meydanı'na Sayın İbrahim Türkeş, Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanı ile birlikte tüm güreş severlerimizi selamlıyorlar. Serhat Yavuz Tekirdağ'dan iyi yayınlar diliyor. Basın emekçimiz Süleyman abimiz iyi yayınlar diliyor. Kocaeli Karagüzel'den. İlhan Kırmızıkan başarılar diliyoruz. Geleceğin baş pehlivanı inşallah baş altında. Son 32
kurasını çekecekler baş altında. Evet, pehlivanlarımız da, meclis başkanımız da bir aradalar. İsmet Gökalp, Antalya Korkuteli'nden iyi yayınlar diliyor. Suat Fitos, iyi yayınlar diliyor. İyi yayınlar diliyorum, görüşürüz. Büyük orta boy mücadeleleri birazdan da başaltı boyu salavatlanacak. Daha sonra baş pehlivanlar son 32 kuralları çekecekler.
Yine köyümüz simalarından değerli dostum Şükrü Kazanç bizlere selamlarını iletmiş, güreşçilerimize başarılar diliyor. Biz de kendilerine teşekkür ederiz. Evet, başaltı boyu şu anda dizildi. Başaltı pehlivanları da Allah Allah nidalarıyla salavatlandı. Bu demek oluyor ki sıra baş pehlivanların son 32 kurallarıyla. Evet, ezanı Muhammed okunduğundan mücadeleler duraklatılıyor. Az önce Fatih Damga hocamız da bahsetti. Biz de soluklanalım. Abi su atsana bir tane. Oğlum adam şurada güreşecek ya. Hayır yasak burada geçiyor. Kuşları gördük.
başkanları, ilçe başkanları, kürsüye koy. Uzaktan yakından teşrif etmiş. Sevgili misafirler, Allah'a ısmarladık olsun. Hayırlı bir tarihi paylaş. Zaten tarihi açmadık yapmışlar. Karadeniz'in Müslüman Türk dünyasına açılan hükümet mevkiimizde yapılan 1105 yılındaki savaşlar o güne kadar Türkiye'nin de silahlı güreşleri içimizde yapılıyor. Bu sene farklı bir konsepte bir ilk oldu. Federasyon Başkanı'na ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hükümet Beyefendi'ye şükürlerimi arz ediyorum. Allah'ım sana olsun Türkiye'ye yeni bir güreşe soluk getirdiler. Hep beraber biz de dördüncüsünü yapıyoruz. İnşallah kazasız biraz tamamlarız. Bir ilk aslında bir tarihte şöyle oldu. İlçemize ilk defa bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız geldi. Efendim Şeref Yağ oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu etkinlikler tüm Türkiye, tüm dünya izliyor. Güreşlerinize başarılar diliyorum. İlçemizde teşrif ettiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkeş'i davet ediyorum, arz ederim. Sayın Meclis Başkanım, değerli ve çok değerli hepinize saygıyla çok iyi biliyorsunuz ki Aybaslı güreşleri yüzyıllardır izleyici açısından, izleyenler açısından çok önemli bir merkez. Ancak bu merkez sadece Ordu'da ve Aybastı'da merkez. Biz bunu Türkiye Federasyon Başkanı olarak yeni bir konsept oluşturmayla ilgili Türkiye'nin alı güreşçiliğini oluşturması için Türkiye'nin dört dünyasında her bölgesinden bir merkez belirlemek istedik. Karadeniz Türkler'le önemli bir güreşimizi buraya dahil ediyoruz. Tabii ki kolay olmayacaktır. Değerlendirmeler yaptık. Şampiyona bağlı önemli güreşler. Evet, Lahmacun. Orada daha sonra size gelen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu sürecin Aybaslı güreşinin 7 etaptan birisi olmasına karar verdik. Bu nedenle bize bu konuda güvenen ve yolumuza yürümeye karar veren gerek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, gerek Aybaslı Belediyesi'ne, bütün yetkililerine ayrı bir karar gerçekten bu çok önemli bir karardı. Ve şu anda biliyorsunuz ki bütün Türkiye yağlı güreş liginin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar taraftar açısından, izleyici açısından önem taşıdığını herkes görüyor. Çünkü gerçek anlamda her meydanının oluştuğu, yiğitlerin gerçek anlamda çarpıştığı
KS Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş, CV Enerji Türkiye Yalı Güreşi'nin 4. etabı olan Ordu Aybası Perşembe Yaylası Yalı Pehlivan Güreşi'nin anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Mikrofon yok sesi.
Federasyon Başkanımıza, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ordumuzda birçok yardım yaptı. Ve bizim ordumuzun hem yurt içinde hem yurt dışında çok değerleri var. Bugün aramızda Meclis Başkanı sıfatıyla şehrimizi teşvik eden Profesör Doktor Sayın Roman Bozulmuş. Zaten evet, emekli eşine şehrimize ay bastığımızda tekrar hepimiz ordumuzda hoş geldiniz buyuruyor. Ve yapılan bu hizmetlere vermiş olduğu detaylardan dolayı şuradan sunuyor. Ordu bir turizm şehri, kültür şehri, aynı zamanda bir spor şehri. Bu Ordu'dan Ordulu Mustafa Bilgehan'da, Recep Kara'da, Kenan Şimşek'ten birçok yeri var. Ordu'da olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacak. İnşallah bu ve buna benzer etkinliklerle çocuklarımızın, gençlerimiz arasında nice şampiyonlar çıkar. Bu şampiyonun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Buraya uzaktan yakından gelen tüm misafirlere şehrimize tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sayın Valim, size teşekkür ediyoruz. Evet efendim, şimdi konuşmaları yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Doğan Kurtuluş'un ülkeyi teşvik etmezsiniz. Yanımda Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bey var. Efendim biz zaten İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. 81 ilde hizmet vermekteyiz. Şu anda İstanbul dahi Türkiye'nin 42 ilinde çalışıyoruz. Biz televizyonlarda ne söylediklerimizin aynısını uyguluyoruz. Bütün personelimizin takibindeyiz. Bütün işlerimizin başında bildiğiniz gibi bayan elemanlarımız hizmetinizde. Yani amacımız Türkiye'nin her yerine bu hizmeti götürmek. Sizin gibi kıymetli müşterilerimizi üzmeden, yormadan bu hizmetimizi devam etmek istiyoruz. Yollar uzak, şartlar çetin de olsa Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün İzmir, Urla'dayız. Burada Naciye ve Murat Aslan çiftinin evinin tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları 10 gün gibi kısa bir sürede yaptılar. Bugün Naciye Hanım'a teslim ediyorlar. Hayırlı olsun Naciye Hanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evinizin tadilat tamiratını yaptıracaktınız. Doğan İnşaat'ı aradınız. Hemen geldiler mi? Geldiler hemen. Bir gün geldiler, ikinci gün başladılar. Anlaştık, konuştuk. Her şeyi yaptık, geldiler, başladılar. 10 günde bitirdiler. Benim dediğim gibi de yaptılar. Malzeme ben gittim, beğendim. Onları aldılar. Montajı onlar yaptılar. Bana balkon ekstra yaptılar. Bir de duş yaptılar. Evim tamirini, her şeyini yaptılar. Lamlatı yaptılar. Güzel oldu. Memnunum işçilerden. Çok memnunuz. Memnun kaldım. Evim yaptı, bitirdiler 10 günde. Teşekkür ederim onlara. Geldi baktılar, sözleşmenizi, Evet. anlaşmanızı yaptınız. Hemen işe başladılar. Evet. Size taahhüt ettiği günde bitirdiler mi? Bitirdiler, sağ ol. Doğan İnşaat'ta ben memnunum. Evin içinde aynı zamanda eşyalarınız var. Oturuyorsunuz. Bir Evet. an önce yapıp size teslim etmeleri çok önemli. Var olsun, memnunuz. Ustalarda, işçilikte, malzemede memnun Hepsinde musunuz? memnunum. Teşekkür ederim, memnunum. Buradaki komşulara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misiniz? Tarif ederim, söylerim. Siz Tabii, içeride tabii. oturuyorsunuz. Bir an önce yapıp size teslim etmeleri çok önemli çünkü. Yaptılar, teslim ettiler. Sağ olsun, var olsun. Sözünde Aynı- durdular. Durdular. İşçiler de çok iyidir. Bize iyi davrandılar, iyi yaptılar. Memnunuz. Malzemeyi siz mi beğendiniz, onların beğendi? Biz beğendik, onlar da aldılar. Yani Memnunum komple yani. tadilat, tamirat yapmışsınız. Camlarını, kapılarını. Hepsini yaptılar. Güzel taktılar. Bugün bitirdiler. Memnunum. Sağ olsun, var olsun. Türkiye'nin markası, çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Deprem bölgesindeyiz. Buradaki
Bu acıları yaşayan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Burada Hüseyin Bey'in evinin şu anda tamiratını, tadilatını Doğan İnşaat'ın ekipleri üstlendiler. Çalışmalar devam ediyor. Doğan İnşaat Türkiye'nin şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Doğan İnşaat sizler için çalışıyor. Yaşam alanlarınızı inşa ediyor, güzelleştiriyor, daha konforlu, daha yaşanılabilir alanlar sizlere sunuyor. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat'ın ekipleri gerçekleştirsin. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Doğan İnşaat'ı tercih ettiği için sizler de Doğan İnşaat'a, inşaat adına A'dan Z'ye ne yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda ulaşabilirsiniz. Bu bölgedeki depremde en çok 1. ve 2. katlar zarar görmüş. Duvarlarda çatlaklar oluşmuş, bazıları yıkılmış. Yapılan kontrollerde kolon ve kirişler zarar görmemiş, sağlam olduğu için hafif hasarlı raporu verilerek tadilata karar verilmiş. 1. katın duvarları tamamen yeniden örülerek kaba ve ince sıvası yapılıyor. Devamında parkeler, fayanslar, elektrik, su tesisatı, boyası, zarar gören kapı penceresi, dolabı, çatı, komple tadilat ve tamiratı yapıldıktan sonra Hüseyin Bey'e pırıl pırıl teslim edilecek. Hayırlı olsun diyoruz. Güle güle otursun. Allah bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın diliyoruz. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün Aydın, Didim, Akbük'teyiz. Burada Hakizar Kaya hanımefendinin villasının bugün Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları temelini atıyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Yasin Ergüven var. Yasin Bey, burada Hakizar Kaya hanımefendinin villasının bugün temelini atıyorsunuz. Ne zaman bitirmeyi hedefliyorsunuz? Ve burada nasıl bir inşaat yapıyorsunuz? Burada radyo temel tasarladık. Radyo temel olarak çözdük statiğimizi. Radyo temelimizi bugün atıyoruz. İşlemlerimize yaklaşık 2 gün önce başladık. Hafriyattan sonra gura betonumuzdan sonra tekrardan membran işlemi, bohçalama işleminden sonra tekrardan koruma betonundan sonra temelimizin demirlerini bağladık, radyo temelimizi. Şimdi de radyo temelimizin betonunu atacağız. İşlemlerimiz tüm hızıyla devam edecek. 20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz kaba inşaatımızı. Planlarımızı, programımızı buna göre yaptık. Zaten söz verdiğimiz tarihlerden daha önce işimizi her zaman bitiriyoruz. Radyo temel kullandınız. Evet, burada radyo temel kullandık. Diğer şantiyelerimizde de biz zemin etütlerimiz sonucunda hangi değerler çıkarsa zemin güçlendirme de olsun, ondan sonra temelimizin kalınlaşması olsun, radyo temel olsun hesaplandıktan sonra ona göre işlemlerimiz ve statik projemiz ona göre çiziliyor. Buradaki şantiyenin tüm işlemlerini siz takip ediyorsunuz. Bize vereceğiniz bir vekaletle biz bütün belediye işlemlerini, devlet işlemleri sizin adınıza yürütüyoruz. Siz oturduğunuz yerden sadece işlemlerden haberdar oluyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Biz sizin adınıza işlemleri gerçekleştirdikten sonra inşaatımıza başlıyoruz. Söz verdiğimiz sürenin daha da bir altında inşaatımızı size teslim ediyoruz. Siz de inşaat yaptırmak istiyorsanız, çatınızı yeniletmek istiyorsanız, mantolama işlemleri yaptırmak istiyorsanız Doğan İnşaat ailesi sizin yanınızda. Doğan İnşaat'a ulaşmanız yeterli. Aşağıdaki numaralardan Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Kalitenin ve güvenin adresi Doğan İnşaat. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Bugün İzmir, Buca'dayız. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada. Emekli öğretmenimiz Tülay Adıgüzel hanımefendinin villasının temelini bir ay önce atmışlardı. Bugün kabasını tamamladılar ve hemen incesine başlayacaklar. Bir an önce Tülay Hanım'a teslim edecekler. Hayırlı uğurlu olsun Tülay Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, siz eğitimcisiniz. Yeni emekli olmuşsunuz galiba. Hayırlı olsun o da. Teşekkür ederim. Evet, ben uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaparken öğrencilerimize hayal kurmalarını, hayallerinin arkasında yürümelerini hep söylerdik. Onlara hayal kurmalarını söylerken benim de bir hayalim vardı. Bu hayalim tabiatla iç içe küçük bir evimin olmasını hayal ediyordum. 6 Mart'ta bir deprem oldu. Ben hemen emeklilik dilekçemi hazırladım ve emekliliğe karar verdim. Hayallerimin peşinden yürümeye karar verdim. Doğan İnşaat'ı televizyon kanallarında, reklamlarda izliyordum. Çok beğeniyordum. Dilekçemi verdiğim anda hemen Doğan İnşaat'ı aradım. Doğan İnşaat'tan memnunum. İyi ki de aramışım. Doğan İnşaat'ta genç mühendisimiz Halil Bey
benim şansım oldu. Her aşamasını inşaatın bana tek tek videolarla, resimlerle izleterek, göstererek bilgilendirdi. Tülay Hanım, şu ana kadar çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz Doğan İnşaat'ta? Memnunum. Son derece mutluyum. Tek kelimeyle Doğan İnşaat diyorum. Mühendis Halil Bey bana teker teker anlattı. Demirini, çimentosunu, hangi işleri yaptıklarını, hangi malzemeyi kullandıklarını. Şu anda geldiğimiz noktadan memnunum. Teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a. Haydar Bey, biz başlayalı yaklaşık 25 gün gibi bir süre oldu. Ekiplerimizin başındayız. Bütün Türkiye'de olduğumuz gibi burada Buca'da da ekiplerimizle koordine bir şekilde inşaatımızı sürdürmekteyiz. İşverenimiz bizimle beraber yaklaşık 2-3 güne bir inşaatımızda görüş birliğine vararak imalatlarımızı sürdürüyoruz. Biz burada Buca'da 1+1 üzerine 2 katımızı 50-50 yaklaşık 100 metrekareyi 25 gün gibi bir süre tamamladık. Bugün kabasını kendilerine teslim ediyoruz. Doğan İnşaat ailesine geldiler. Öncelikle biz ekip olarak bir projelendirme işlemine girdik. Ardından proje örneklerimizi kendilerine sunduktan sonra kendilerinin onayladığı projeyi 25 gün gibi bir sürede burada tamamladık. Tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Yapımız depreme uygundur. Statik açıdan herhangi bir sorunu yoktur. Projelendirdiğimiz gibi kendilerine teslim ediyoruz. Biz kendilerine tekrardan Doğan İnşaat tercih ettiği için ben Halil Ünlü teşekkür ediyorum. Bugün Balıkesir Gömeç'teyiz. Burada Hüsmen Akdeniz komutanımın eşi Zübeyde Akdeniz hanımefendi yanımızda. Doğan İnşaat'ı tercih etmemizin sebebi kaliteli, temiz, titiz, sabırla her şeyi yapmalarıdır. Kısa sürede bu kadar, siz takdir edersiniz ki yazlık yerlerde nedense bu tür işler çok zor oluyor. Neden? Usta bulmak zor bir kere. Yaz olduğu için sucusu bugün geliyor, dolapçısı bir ay sonra geliyor, fayansçısı 2 hafta sonra geliyor. Ama Doğan İnşaat bize bu kolaylığı sağladı. Hepsi birlikte. Mihriban Hanım onun gayretleriyle, çalışkan elemanlarıyla hiç problem yaşamadan her ne istediysek, dediysek ki ben biraz zor insanımdır. Kolay kolay beğenemem. Hepsini yerine getirdiler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Bakın bir ay olmadan her taraf bitti. Neler yapılmadı ki şu evde? Banyo fayansları, duşakabinler, lavabolar, dolaplar. Sabırla o fayansları değiştirdik. Yardımcı oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a. Ayrı ayrı ustaları aramaktansa, ustayı nerede bulacağım, malzemeyi nerede alacağım deyip düşünmektense kurumsal bir firmaya verip her şeyini onlara yaptırıp gelip böyle rahatça oturmak ayrı bir güzel değil mi? Evet, gelip hazır evi bulmak çok daha güzel. Teşekkür ediyorum Mihriban Hanım. Bugün Sağ geldiniz, olun, evinizi olun. teslim alıyorsunuz. Yüzünüz de gülüyor zaten. Çalışmaları gördünüz. İşler bittikten sonra etrafı topladılar, çöplerini de alıp götürdüler. Götürdüler, sağ temizlediler. olsunlar. Bu da çok... Ben de onlara çok teşekkür maksadıyla bir masa hazırlıyorum. Biraz sonra hep birlikte çayımızı içeceğiz. Evet, memnuniyetin bir ifadesi yiyeceğiz. olarak bize pasta getirmişsin. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi az önce söylediği gibi en önemli şey bir işi zamanında bitirecek, ekip halinde işi yapacak insanları bulabilmekti. Bu çok önemliydi. Biz de yani 20 iş günü gibi kısa bir zaman içerisinde bu iş bitti. Çok teşekkür ediyorum bütün çalışanlarına. Sistemli işler yapan insanlarla çalışmak güzel bir şey. Az yoruluyorsunuz. Tercihimizin sebebi de zaten buydu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Burada baştan aşağı komple bir tadilat yaptık sayılır Haydar Bey. Dış cephe mantolamamızı yaptık. Eksizlere oluk iniş borularımızı yeniledik. Yürüyüş yollarımızı komple yeniledik. 2 adet terasımızı komple yeniledik. İş yerimizin alçısı ve boyasını yaptık. Seramiklerimizi yeniledik. Yani ciddi anlamda güzel bir değişim oldu. Yani 1. sınıf malzemeyle, 1. sınıf işçilikle işimizin hakkını vererek kendilerine teslimatı yaptık. Bugün Kocaeli Körfez Şirinyalı'dayız. Burada Orhan Dizman Bey'in evinin çatısını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün Orhan Bey'e teslim ediyorlar. Orhan Bey hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi ki Doğan İnşaat'a geldik ve onlardan bu işi yaptırdık. Çatıda sorun vardı. Evet. Yaptıracaktınız. Doğan İnşaat'ı aradınız. Hemen geldiler mi? Hemen geldiler. Ben inanamadım. 4 günde teslim dedikleri zaman inanamadım. Ama 4 gün içerisinde teslim edildi. Pırıl pırıl her taraf temizlenmiş vaziyette.
bana verdiler. Eksik olmasınlar. Orhan Bey, özellikle sandviç panel yapmışlar ki sıcağa, soğuğa karşı dayanıklı bir malzeme. Evet, öyleymiş. Zaten Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. Tabii tavsiye üzerine aldık. Ben bilmiyorum böyle bir şeyin olduğunu. Seçerken söylediler böyle bunun fiyatı bu kadar, bunu şöyle. Biz onu tercih ettik ama fabrikada beyaz varmıştı. Onu da buldular. Artık söyleyecekler. Kiremit rengi istediniz siz. Aynen. Evet. Hepsini yaptılar. Ne dersek yapıldı. Ustalarda memnunsunuz. Memnun görmedim zaten ki ben ustaları falan görmedim. Arı gibi çalıştılar. Hem size hem çalışanlara Allah razı olsun, tertemiz bir şekilde verdiler. Sağ olun. Gününde teslim ettiler. Daha evvel teslim ettiler. Özellikle Orhan Bey 4 günde çatınızı yapıp size teslim edeceğiz dediklerinde İnanmadım. Abartılıyormuş gibi geldi ama değilmiş. Daha evvelden bitirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. şu anda çalışmalar son aşamaya gelmiş. Bugün teslim ediyorlar sana. Sen de şu anda geldin buraya. Gördün çalışmaları, ustaların çalışmasını, malzemeyi gördün. Çalışmalarda, ustalarda, şantiye şefimiz Bayram Bey'de memnun musunuz? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Çalışan ustalar, bu binayı ben yaptırdım. Yaparken de benim anam ağladı. Doğan İnşaat'a çok çok teşekkür ederim. Tanışmaktan, böyle iş yaptırmaktan mutlu oldum. Biz zaten kendilerinden bırakmayacağız, daha başka işlerimiz de var. Eksik olmasın, bir dediğimiz iki olmadı. Yani bu düzenli çalışmada, zamanında gelmede, zamanında teslim etmesi çok önemli değil mi? Evet. Telefon ediyorum, telefonun bir dakika geçmeden beni arıyorlardı. Ben böyle bir çalışan görmedim. Gerçekten yani ben şu olarak söylemiyorum, çok memnunuz. Hem çalışandan hem yapılan işten memnunuz. Size de hayır olsun, Allah hayırlı işler versin. Çok memnunuz, sağ olun. Tanıdıklara, komşulara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Hepsine tavsiye ederim. Bayram Bey bizim yakın, artık evladımız gibi oldu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun. Ellerinize sağlık. Allah size uzun ömür, sağlık, sıhhat ve bol kazanç versin. Cengizhan Şimşek, Kürşat Korkmaz kapışması değerli güreş severler. Fatih Altınmuz, Hüseyin Gümüşalan'ın eşleşmesi. Orhan Okulu, Nedim Gürel kapışması değerli güreş severler. Faruk Türk iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Evet, kura çekimi tamamlandı değerli güreş severler.
alırsınız. Teşekkür ederim hocam. Kısmen alacağım. Ses verelim. Evet, kıymetli baş pehlivanlarımız. Buyurun. Evet, kıymetli baş pehlivanlarımız. Hemen bayrak seremonisi için. Buyurun kıymetli baş pehlivanlarımız. Baş pehlivanlarımız. Baş pehlivanlarımız bayrak seremonisi için lütfen ayınızı al bayrağı omuzlarınıza alın. Evet. Belediye görevlilerimiz lütfen yanıma. Hemen. Evet, belediye görevlilerimiz 3 kişi gelsin oradan lütfen acil. Sarı ablasına. Burak yendi. Müsait olduğunda söyle. Gerçekten. Evet, baş pehlivanlarımız. Buyurun. Kıymetli baş pehlivanlarımız. Evet, şu anda o tüylerimizin diken diken olduğu ana geldik. Şehit kanlarından almış olan ay yıldızı, ay bayrağımız. Peygamber sevdiğine erlerin, yiğitlerin, baş pehlivanlarımızın bağlarında onu büyük şehirlerimizi Meryem kardeşliğiyle siz saygıdeğer misafirlerimizin huzurlarında ay yıldızı, ay bayrağımızı selamlamak üzere tüm misafirlerimizi ayağa kalkmaya davet ediyoruz.
Üçüncü tur için her meydanda yerlerinizi alalım. Evet, severler, saygıdeğer misafirlerimiz, az pehlivanlarımızı üçüncü tur kura çekimlerini arz ediyor. Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı ile Süleyman Paşa, Hamza Köseoğlu ile Yusuf Can Zeybek, İsmail Erkan ile Mehmet Yeşil, Murat Arman ile Enes Doğan, Mustafa Doğan Özbey ile Mustafa Arslan, Yunus Emre Yaman ile Ali Rıza Kaya, Mustafa Batu ile Ali İhsan Akmaz, İsmail Koç ile Yıldıray Akın, Yalçın Öncü ile Serhat Gökmen, Ahmet Serbest ile Cengizhan Şimşek, Kürşat Şevki Korkmaz ile Mustafa Taş, Ali Gürbüz ile Celil Güler, Orhan Okulu ile İsmail Ağaman, Ünal Karaman ile Sardar Yıldırım, Ertuğrul Bağdemir, Osman Aynur, Arif Bakır ile Üçüncü tur selamlamaları öncesinde her video içerisinde hiçbir kimse kalmayacak. Bir kardeşimiz olalım. Evet, baş pehlivanlarımız üçüncü tur için bugünün son tur kapışmaları için yağlanıyorlar. Evet, çok değerli baş pehlivanlarımız lütfen sıraya geçelim. Bugün 16'da bitiyor değil mi? Evet efendim, bu son tur.
isimlerini takdim etmeden önce sizlerden yeni ödülümüzü aziz seyircimden bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreşler var teknolojimizde. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Van Getir, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Nail Büyük Akran'a güreş yapıyor. Bugün burada Oğuzhan Yapı İnşaatı sahibi Sayın Ömer Oğuzhan adına güreş yapıyor. Hüseyin Gümüşoğlu Kocaeli. Antalya Anadolu Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözer adına güreş yapıyor. 2014 yılı tarihi turnuva baş kahramanı Fatih Atlı Samsun Fatih. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa, Akhisar, Selçuklu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Bursa Karacabey'de faaliyet gösteren iş adamı Gül İnşaat Gül kurucu sahibi Sayın Yusuf Gül ve Davut Gül adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Erdoğan. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serik'te faaliyet gösteren Serik Yavru Devran Güreşleri güreş şansı. Büyük Demir Komutanı sahibi iş adamı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2023 yılı tarihi kırklar aşk civarı. Hep birlikte alkışlıyoruz. Yusuf Can Zeynep Antalya. Erkan Taş çok acele her meydanda. Pehlivan Erkan Taş çok acele her meydanda. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Serdar Oğlu Otomotiv evi sahibi Sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. İsmail Erkan Antalya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serik'te faaliyet gösteren Antalya Serik Güreş Federasyonu iş adamı Veli Demir Otomotiv'in sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2009-2010 yılları tarihi kırklar baş kahramanı. 2023 yılı tarihi kırklar baş kahramanı ödülüsü. Hep birlikte alkışlıyoruz. Tanrı yeşil yeşil. Antalya Aslan Tarım. Evet değerli güreşçiler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Bugün burada Toprak Reşadiyeli Sayın Erdeler Er Yılmaz adına güreş yapıyor. Turan Baraba Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Çetin İnşaat, Çetin Merdivenci, Çetin Kurucu Limite Şirketleri sahibi iş adamı Sayın Çetin Dağ adına güreş yapıyor. Mustafa Çoban Özkaya, Çoban Beşiktaş'ı. Evet değerli güreşçiler, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Kırıkkale iş adamı Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. 2023 yılı Edirne tarihi kırklar baş altı güreşleri şampiyonu oldu. Baş pehlivanlara güreşmeye fark kazandı. Enes Doğan Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Muhittin Göcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada sahibi geleneksel Endonezya yerine güreşleri yası. Çetin Mahmedi, Çetin Mehmet, Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş adamı. Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Ordu, Antalya. Evet, değerli güreşlerler, Amasya, Merzifon Belediye Başkanımız Sayın Alp adına güreş yapıyor. Bugün burada Bursa Karadeniz faaliyet gösteren iş adamı, Gül İnşaat, Gül Kuyumculuk sahibi Sayın Yusuf Gül ve Davut Gül adına güreş yapıyor. Ali Rıza Kaya, Samsun Rally. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan, Kocaeli. Evet saygıdeğer misafirler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. 2023 yılı Ege Bayındırı'nda baş altı güreşlerinde 3. oldu. Baş pehlivanla güreşmeye hak kazandı. Yunus Emre Yaman, Zonguldak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Yalçın Üncü, Bursa. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Bugün burada Gölcük Belediyesi Yapı Denetim Müdürümüz Sayın Vedat Eren adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Gazipaşa Güreş Şansı İş Adamı, Yanık Hazır Pedal sahibi Sayın Aşırı Muhammad Yıldırım adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Bakar'da faaliyet gösteren Uzunlar Şirketler Grubu sahibi genç iş adamı Sayın İlhami Uzun adına güreş yapıyor. İsmail Koç, Konya Beşi. Antalya Dışarıaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Bugün burada Ayak Evlat İnşaatları sahibi Sayın Ömer Aya adına güreş yapıyor. Ali İhsan Batmaz, Antalya. Antalya Anadolu Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren Kumluca'da iş adamı Sayın Hasan Fidan adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Rally. Evet değerli güreşlerler, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Ali İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Ahmet Serdar, Çorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Göcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Döşeme altında faaliyet gösteren Arsaklı genç iş adamı Aydın Malıkava'nın sahibi iş adamı Sayın Aydın İnce adına güreş yapıyor. Cevizhan Şimşek, Antalya. Meclis Barbar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özbarlar adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Barbar, Antalya. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihi kurban ağaç festivalı. Hepinizi alkışlıyoruz. Ali Gürbüz, Antalya, Kocaeli, İstanbul. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Göcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Köprü Orman Ürünleri sahibi ünlü iş adamı Orman Güreş Şansı Sayın Selahattin Köprü adına güreş yapıyor.
başkanlardaydı. Bu arada doçent doktor Mehmet Ünal tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor değerli hocama. Teşekkür ediyoruz. Dünya Medikali Kompot Kuru sahibi, markaları sahibi Sayın Osman Kaymak adına güreş yapıyor. Ünal Karaman Çorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bu yukarıda ağların arası, tarihi kırklardan altın kemer yarası iş adamı Sayın Seyrettin Selim adına güreş yapıyor. 2013-2017 yılları tarihi kırklar aşk ilanı. 2023 yılı tarihi kırklar aşk pehlivan üçüncüsü. Hep birlikte alkışlıyoruz. Aşk pehlivan finalisti. İsmail Karaman, Antalya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Güzel Yılmaz adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağlıören, Balıkesir Susurluk Ümidi. Sakarya Ankara Belediye Başkanımız Sayın Soyman adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Fortis Tarım Limited şirketleri sahibi genç iş adamı Sayın Süleyman Alpan adına güreş yapıyor. 2006 yılı tarihi kırklar baş pehlivanı Osman Aynur, Antalya Serik Gümüş. Evet değerli misafirler, Kocaeli Karakürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına güreş yapıyor. Arif Akın, Kocaeli Karakürsel. Evet kıymetli misafirlerimiz, sizleri hiç bekletmeyeceğiz. Bu baş pehlivanlarımıza öyle bir alkış istiyoruz ki ülke huzurlarının arkasına alın. Evet değerli güreşseverler, bugün için baş pehlivanların son turunda, son 32'de Allah nidalarıyla sallamatlandı baş pehlivanlarımız.
zorlu kapışması. Fatih Damga. Evet, açık ara Ali Gürbüz. Mustafa Taş. Yani bir de benim dikkatimi çeken burada Hüseyin Gümüşoğlan, Fatih Atlı, Nedim Günel, Orhan Okulu. Bu güreşlerde yine çekişmeli olacaktır. Çok değerli abim Fatsa, Beyceli Mahallesi Muhtarı Sayın Mustafa Cezan selamlarını iletiyor. Güreşçilerimize başarılar diliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şevki Korkmaz, LCM Uzmanlar Spor Kulübü'nün baş pehlivanı. Yusuf Can Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı. Ben merak etme, basın var ya orada. Dur ya, tamam gidiyorum. Cengizhan Şimşek ekranlarda, Orhan Okulu hemen yanında. Yusuf Can Zeybek. Kapışacak. Allah derman versin bakalım neler olacak. Son 16'ya yarına kimler kalacak? Köşede son 32'nin günün kapışması değerli güreş severler. Mustafa Taş, Ali Gürbüz. Sağ üst köşede.
severler. Koza TV, Gider Haber TV ve Ekip Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız. Şener Sar, tüm güreşçi kardeşlerime başarı dileklerine bulunurum demiş. Değerli dostum, Canberk, Balıkesir'den iyi yayınlar diliyor. Evet, ilk dakikalar çok önemli. Sağlık kadrajdan Edip Gürel, Orhan Okulu. Sol üst kadrajda İngilizce Simçek, Rüşat Şevki Korkmaz. Hemen ön kadrajda da İsmail Balaban. Hayır değil, Yıldır'a yakın mücadelesi. Ancak İsmail Balaban'a da 4 ekranın birine almak durumunda. Çünkü Tarık Kırpınar baş pehlivan finalisti. Öyle değerli yönetmenim Fatih Bedir. İsmail Balaban, Ünal Karaman kapışması çok hızlı başladı. Ali Gürbüz kastaktan uzandı. Mustafa Taş o güçlü sol ayağını hep önde tutuyor. Sürcan Zeybek, bu arada Ali Gürbüz yan kazıkta ayağını takmak istiyor, baskı uyguluyor. Bir koltuk altı arayışı içerisinde boşa çıktı. Yalçın Öncü, Yıldır'a yakını mağlup ederek adını son 16 yazdıran ilk baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Evet, İsmail Balaban, Ünal Karaman mücadelesi sol alt köşeye geldi değerli yönetmenim. Fatih Bedir'e teşekkür ediyoruz. İlk dakikada başladığı gibi devam ediyor. Sarı Fırtına İsmail Balaban çok atak başladı, çok atak. Ve bir ithal gelebilir kuleden Ünal Karaman'a. Bizim cümlemiz bittikten sonra bu da Fatih Damga değerli hocam, değerli dostum. Bu işi ne kadar iyi bildiğini burada. Estağfurullah ama göz kılavuz istemez atasözlerimizden biri. İlk dakikadan itibaren o kadar atak başladı ki. Aynen, İsmail Balaban'ın üstünlüğü çok açık ama belli oluyordu zaten. İlk tarda gelmiş oldu. Ve Ünal Karaman çok net pasif kaldı. Evet. Çok geri gitti. Etrafında dönse, hani futbol tabiriyle topu çevirse tamam anlayacağız ama o yok. Evet, İsmail Erkal da aynı Ünal Karaman gibi. Evet, ama daha ilk kez geri gitmişti. Şimdi açık söyleyeyim. İlk dışa geri gidişiydi. Gol hakemleri hemen ihtarı verdiler. Buna itiraz ediyor İsmail Erkal. Bu arada Türkiye Adı Güreşi'nin yaşayan efsanesi Kara
Müselli Ahmet Taş ustamız kıran kırana güreş yapan çıraklarıma Allah derman versin diyor. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Pehlivan Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerimi iletirsen sevinirim demiş. Ve yakın zamanlarda Kocaeli Karamsel güreşinin tarihi belli olduğunda, altın kemer güreşleri tarihi belli olduğunda sizlerle güreş severlerimize açıklayacağız. Ve sol alt kadrajı İsmail Balaban o hızlı temposunun karşılığını aldı. Ünal Karaman'ı bastırdı. Antalya Kumluca'dan Sait Öztürk iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizlere de Korgan'dan çok değerli kayınçım İsa Tayar ve çok değerli bacanağım Rızvan Börek selamlarını iletiyor. Güreşçilere başarılar diliyor. Bu arada dörtlüde kalırsak değerli öğretmenim her an bir günde 40 evet Yusuf Can Zeybek İsmail Erkal mücadelesinde sol üst kadrajda Yusuf Can Zeybek adını son 16'ya yazdıran ikinci isim oluyor değerli güreş severler. Dolu dizgin emin adımlarla devam ediyor Yusuf Can Zeybek. Uzak kadrajda Osman Aynur adını son 16'ya yazdırdı. Bakın künde pozisyonundan bakın künde atmak isterken kılçık oyunuyla Yusuf Can Zeybek adını son 16'ya yazdırdı. Ali Gürbüz, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Ünal Karaman, Ertuğrul'u dağ deviren Serdar Yıldırım. Kıran kırana mücadeleler var değerli güreş severler. Orhan Okulu, Nedim Gürel. İki dikmesi arayışı içerisinde İsmail Balaban. Ünal Karaman kanatını aldı. Boynu boyunca uzandı. Mustafa Taş'la adını son 16'ya yazdırdı. Tebrik ediyorum Mustafa. Eyvallah abicim, çok sağ ol abi. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Ben Kırkpınar'dan kürsü görmek için, kemer almak için gitmiştim. Arkadaşım Üstüne nasip oldu. Aynı arabada gidiyoruz, aynı yemeği yiyoruz, aynı antrenmanı yapıyoruz. Onun için aynı antrenmanı yaptık. İkimiz iyiydik. İnşallah burada da Gaziantep'te lig güreşte yaptığım kürsünün devamını yapmak için elimden geleni yapacağım. Son sonucu Antalya'da pehlivanlar hava sıcaklığı alışkın ama yaylada zorlanacaklar dedi. Sen bu konuda neler söyleyeceksin? Abi ben yaylaya alışkınım. Küçüklüğümden beri yaylaya gidiyorum. Hatta ben 2 gün önce geldim. Burada kaldım. Aşağıya da inmedim. İnşallah o kaneyi kıracağız. Ama havada müsaade ediyor. Havada geç. Buradan eşime, oğluma, Ahmet Akkaya, babama ve eşimin babasına, annesine, herkese çok seviyorum. Veriyorum inşallah. Aynen abicim. Çok sağ ol. Evet Mustafa Taş. Yarın neden olmasın diyor başpehlivanlık. Bu yıl çok formda. Talihsizler, şanssızlıklar yaşadı. Türk güreşinin parlayan yıldızı. Sol alt kadrajda Ünal Karaman'ın bir sakatlığı söz konusu. Sol üst kadrajda İsmail Koç mücadelesi var. Aynı anda Kürşat Şevki Korkmaz'ın da mücadelesi aynı kadrajda. Cengiz Han Şimşek mücadelesi. Kıran kırana değerli güreş severler. Sağ üst kadrajda bildiğiniz Ali Gürbüz, Mustafa Taş kapışması. Sağ alt kadrajda Nedim Gürel'den çok sert elenseler Orhan Okulu'ya. Sol üst kadrajda tek daldı dış kasnakta Kürşat Şevki Korkmaz. Her an bastırabilir gerdanlamada. Kürşat Şevki Korkmaz sol üst kadrajda bastırdı. Bakalım oyun tatbik edecek mi? Bu A planıydı. B planında neler var göreceğiz. Sağ alt kadrajda Nedim Gürel'in kasnakta hücumu söz konusu. Orhan Okulu karşısında bir budama arayışı içerisinde uzak kaldı. Sol alt kadrajda İsmail Balaban bir kez daha yan kazık yan paşada.
kadrajda. Hüseyin Gümüşoğlan Fatih Altın mücadelesinde Ali Gürbüz de aynı kadraja geldi. Bu arada İsmail Balaban eşit ikilisi oyunuyla Ünal Karaman'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Uzak kadrajda da Serhat Gökmen, bakın aynı anda ekrana geliyor. Ahmet Serbest'i mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı Serhat Gökmen de. Bakın İsmail Balaban'ın keşe dikme oyunu. Çanakkale'den Yusuf Taş'tan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli üstadıma. Taner Baş pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Serhat Gökmen hemen yanımıza almak istiyoruz bugünün Karadeniz'in özverisi evladı Samsun'un. Nasıl hissediyorsun Serhat? Öncelikle bu organizasyonlar bizim için güzel oldu bugün de. Şimdi yarın için 16'ya kaldı. İnşallah yarın kemeri istiyoruz. Hazırlanıp geldik. Burası sonuçta Karadeniz. Hem de bizim memleketimiz Ordu. Ekranları başında bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Güreş sevenlerin şu mesajı var. Antalyalı pehlivanlar, Antalya sıcağına alışkın ama bizim Karadeniz pehlivanları yaylarda güreşme alışkanlığı söz konusu. Doğru. Az önce Mustafa Batı'ya sorduk. Bizler de yaylarda güreşmeye alışkınız dedi. Katılıyor musun? Neler söyleyeceksin? Şimdi avantaj mı dezavantaj mı? Bura Antalya'ya benzemez. Ben yıllardır Antalya'da yaşadığım için. Burası saat 4'ten 5'ten sonra hava değişir. Yani bunu biz avantaj olarak kullanacağız inşallah. Ayrıca bizim her zaman yanımızda olan değerli ustamız Recep Karay'la buradan selamlarını iletiyorum. Güneş sahnesi her zaman yanındadır. Yarın Karadeniz'e bir altın kemer gelir mi? İnşallah biz kemerimiz duamız var. Ben olur başkası olur ama Karadeniz'e bu kemer burada kalsın diyoruz bugün inşallah. Allah derman versin Serhat Gökmen. Evet Serhat Gökmen açıklamalarda bulundu. Mehmet Yeşil için Tarihi Kırkpınar'ın sonunu ki Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. İhsan Bakmaz, İsmail mücadelesi. Bakın işte tam burada yan kazıktan bir anda kepçelemiş. Burada açılma söz konusu mu?
akacak. Ulakenleri vardan izliyorlar değerli güreş severler. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, bayan boyu güreşlerinde Şerif hocam sen. Baş pehlivanlık güreşlerinde tavalli güreşliğinden dolayı Süleyman Başar baş pehlivana bir sarı kart verilmişti. Arz oldu. bayan boyu güreşlerinde 3. tur müsabakaları. Pehlivanlar kolları bağırıyor. Allah Muhammed Resulullah. Yiğitler kahramanına hep beraber alkışlar diyelim maşallah. Allah devam versin. Sağ üst köşedeki mücadele devam ediyor. Ali Gürbüz Mustafa Taş mücadelesi sol alt kadrajda. Kürşat Şefki Korkmaz, Cengizhan Şimşek mücadelesi. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Nedim Güler kapışması devam ediyor değerli güreş severler. Sol alt kadrajda Ertuğrul Dağdeviren Serdar Yıldırım mücadelesi. Bu turun en hareketli müsabakalarından birine Ertuğrul Dağdeviren Serdar Yıldırım mücadelesi. Kadrajda yokken de ben buradan hemen önümüzde canlı seyrediyordum. Toparlanmak için sol alt köşede dış kasnaktan Ertuğrul Dağdeviren. Yan kazık yan paçada Serdar Yıldırım. Toparlandı Ertuğrul Dağdeviren. Mücadelesi biraz daha sonucu odaklı. İkisi de Serdar Yıldırım'la sonucu odaklı. Dediğim gibi ben güneş başından beri o müsabakayı seyrediyorum. İkisi de çok istekli. Evet. Sürekli böyle alt üst oluyorlar yani. Aynı zamanda Nedim Gürel Orhan Okulu müsabakası da başladığı gibi hareketli devam ediyor. Sağ alt kadrajda. İsmail Sonuç kadrajda. Yani İhsan Batmaz, İsmail Koç mücadelesi de. Ben de onu diyecektim. Devam ediyor. Evet. Hüseyin Bilgin kıran kırana güreşler oluyor demiş.
yapıyor. Ertuğrul Dağdeviren sol alt kadrajla sarmadan karşıya aktarırsa oradan da gerdanlamayla sonuca gidebilir mi? Bakalım bunu başarabilecek mi? Toparlanmak istiyor Serdar Yıldırım. Evet, sarmayı çözdürdü. Günde pozisyonunda toparlanmak istedi. Bir anda dış kası Canpaşa'ya yöneldi. Serdar Yıldırım kaçırdı. Bu arada Şener Sar, Ali İhsan Batmaz gözüme girdi. Çok güçlü bir güreşçi demiş. Usta pehlivandan anlar. Ertuğrul Dağdeviren, Serdar Yıldırım mücadele dışındakilerin puanlamaya kalacağı kanaatindeyim ama bakalım Ertuğrul Dağdeviren bir şans daha yakalar ya da Serdar Yıldırım kontra bir hücum yapacak mı? Merakla bekliyorum. Sürekli dengeler değişiyor orada. Bir bakıyorsun Ertuğrul sonuca gideceği zaman hemen Orhan Okul Nedim Gürel mücadelesi bir ihtar oldu mu şimdiye kadar anonsu? Ben kaçırmış olabilirim. Ben duymadım. Fatih'den Ertuğrul Dağdeviren Balıkesir için Mehmet Yeşil tüm kanallarla röportaj yaptı. Biz kendisini yormayalım. Yarın başbakan olduğu takdirde altı kemerle röportaj yapalım. Şimşek Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi ayakta devam ediyor.
İhsan Batmaz sağ alt kadrajda değerli güreş severler. İsmail Koç'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı genç baş pehlivan. Sağ alt kadrajda yenişi yakaladık büyük olasılıkla. Değerli güreş severlerimiz için. Sol alt kadrajda Nedim Gürel. Ertuğrul Dağ deviren Serdar Yıldırım. Sol üst kadrajda Nedim Gürel, Orhan Okulu. Mehmet Öztürk Çekezoğulları değerli büyüğüm iyi yayınlar diliyor. Doyumsuz bir güreş zevkesi yaşatan pehlivanlara başarılar diliyoruz. Hakikaten büyük heyecan var. Aynen öyle. Güçlü bırakayım diyelim. Daha öncesinde enerji güreşlerinde. Bir defa onu işte biz falan da gelmiştik. Sonra biraz sonra yani iyi bir şey yapıp Evet görüyorsunuz az önce Ali İhsan Batmaz'ın İsmail Koç'u bakın kas kanadı oyunuyla önce yaydırdı sonra da çok güçlü bir şekilde güçlü fiziğini kas kanadı oyunuyla mağlup etti. Tecrübeli başlaman İsmail Koç'u son 16'ya kaldı. Ertuğrul Dağ deviren sol alt köşede bütün gücüyle yükleniyor Serdar Yıldırım'a. Çayırda 6 çift kaldı. 4'ü ekranlarda. Burası Ordu Aybastı Perşembe Yaylası. Ordu Musa Mahmut Pehlivan. Er meydanı değerli güreş severler. Koza TV, Lider Haber TV, İkin Türk TV ortak canlı yayın ayla karşınızdayız değerli güreş severler. Erkan Uysal, Yanıl Altınova Ersek güreşlerinin güreş ası. İyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Dış kazık Yanpaşa'da Serdar Yıldırım oradan sarmaya doğru yöneldi. Yan kazığı da bırakmıyor Ertuğrul Dağ deviren. 48 kilolar güreşir gibi güreşiyorlar. Helal olsun yiğitlerimize, helal olsun Serdar Yıldırım, helal olsun Ertuğrul Dağ deviren. Bu turun en zevkli güreşi diyebiliriz. Çok büyük keyif alıyorum sizi anlatırken. Dış kasnakta bir kez daha yükleniyor. Yer güreşini benimsediği an itibariyle Serdar Yıldırım. Kösoğlu uzak kadrajda bir iter aldı değerli güreş severler.
şansı, iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarılar dileklerinde bulunuyor. Bir kez daha tek paçadan yakaladığı dış kasnakta. Çok güçlü Ertuğrul Dağdeviren. Çok güçlü. Nazmi Kamber, Hacı Peyam Deniz'den iyi yayınlar. Pehlivanlarımıza başarılar demiş. Sol alt kadrajda yine baskısını sürdürüyor. Kazık arayışı içerisinde sol alt köşede Ertuğrul Dağdeviren ya da tarihinde 40 pınarda Furkan Durmuş'a yaptığı gibi ters başa kazık yapabilir mi? Bir kez daha karşı tarafa doğru yüklendi Serdar Yıldırım. Usta başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren'e iyi direniyor. Evet, puanlama anonsu geldi. Değerli
ve severler. Fatih Hattı Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu, Nedim Gürel kapışmalarını izleyeceksiniz. Puanlama anı geldi değerli güreş severler. Ocakçı, Serdar Yıldırım, Ertuğrul Dağdeviren arasında 40 kilo fark var diyor Fatih Damga. Evet. Bu da bir dezavantaj. Bana göre de puanlamada ilk 10 güreş bitecekmiş gibi bir hissiyatı var ya. Evet, puanlamada bunu lehine çevirebilir, evet. Ayrıca sahanın en genç baş pehlivanı Serdar Yıldırım gerçekten güzel güreşler çıkarmaya da devam ediyor. Bu Ertuğrul Dağdeviren karşısında gerçekten Ertuğrul'un cüssesini biliyoruz, görüyoruz. İki katı neredeyse. Çok güzel güreşler çıkarıyor. Hüseyin Gümüşalan da ekranlarda Fatih Atlı'yla. Onların güreşinde çok uzak kadrajda da olmasına rağmen hep çıplak gözle takip etmeye çalışıyorum. Oldukça hareketli başladı. Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Mustafa Arslan hemen ön kadrajda, Yunus Emre Yaman, Orhan Okulu, Nedim Gürel. Kapışmalara bakın, kapışmalara. Kıran kırana. Son 16'ya kalabilme. Ali İhsan Batmaz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek. Mücadeleler başladı.
Saçalı güreşleri ağası Hakan Söyünmez iyi yayınlar diliyor. Yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Akşam oldukça hava serinlemeye başladı. Başladı. Yayla havasını iyice hissetmeye başladık. Sönmez, değerli güreşam. İtalya'dan yeni döndüm ve ilk işim televizyon açıp güreşleri izlemek demiş. Mesaj yollamış. İşte güreş aşığı bu olsa gerek. Güreş aşkı bu olsa gerek. Şimşek Kürşat Şevki Korkmaz. Sağ alt kadrajda Ebdu'da Adil'den Serdar Yıldırım. Sol alt kadrajda Çıplak Göze'de Hüseyin Gümüşalan Fatih Abdü mücadelesini takip etmekteyiz. Yine Mustafa Arslan, Yunus Emre Yaman puanlama güreşini de takip ediyoruz uzak kadrajdan. Mustafa Doğan Özkaya sağ üst kadrajda. Evet, Süleyman Başar adını son 16'ya yazdıran baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı Aslen Manisa Selçiklili. Süleyman Başar kardeşim Hamza Köseoğlu'na. Evet. Hamza Köseoğlu'nu mağlup etti. Bu arada evet aynı sağ üst kadrajda Mustafa Doğan Özkaya Enes Doğan mücadelesinde her an puan çıkabilir. Kadrajdan bakıyoruz, havalandırdı. İnanılır gibi değil. Vay vay vay. O nasıl bir süpleksti? Mükemmel diyor. Vay vay vay, Enes Doğan'a inanılmaz bir süpleks attı. Mustafa Doğan Özkaya Ali Gürbüz'le Mustafa Taş'ı bastırdı değerli güreş severler. Ali Gürbüz'le son 16'da Mustafa Taş'ı saf dışı bıraktı. Megastar son 16'da. Geçmiş olsun Enes Doğan. Başladı benim için beyin bitirdim bu sefer. Bir kez daha tekrarını bilmiyorum izleyebilecek miyiz? Kürşat Şevki Korkmaz, Cengizhan Şimşek ve Nedim Gürel, düzeltiyorum, Ertuğrul Dağdemir'in mücadelesi ekranlardaydı. İşte Ali Gürbüz'ün o puan aldığı son anlar. Ama biz önce işte süplekste Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Doğan Özkaya'nın süpleksi. Ali Gürbüz'ün son anları, puan aldığı son anlar ekranlara geldi. Ama ne kapışmalar, ne el işler, ne puanlar. Edip Gürel
kapışması. Ekranlarda başta devam eden Hüseyin Gümüşalan Fatih adlı mücadelesi de devam ediyor. Ertuğrul Dağdeviren Serdar Yıldırım mücadelesi de devam ediyor. Cengiz Han Şimşek, Gürşah Şevki Korkmaz mücadelesi de işte. Mücadeleler ekranlarda. Evet, bir gitarı aldı. Sağ üst kadrajda Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan. Aslen Samsunlu, Karadeniz çocuğu. Bu arada sol alt köşede yan kazıkta Ertuğrul Dağdeviren. Serdar Yıldırım mücadelesinde kaslarını kurtarmak istiyor. Serdar Yıldırım. Oradan bakalım kim puan ya da puanlar çıkartabilecekler mi? Karşılıklı ataklar olacak hiç kuşkusuz. Koltuk altı aradı, yan kazıktan dağıtamadı. Çok güçlü. Bu arada Orhan Okulu sürdü, bastırdı. Ve Orhan Okulu adını son 16'ya yazdırdı. Bakın sağ eli kasnakta, sol eli paşada. Sağ eli paşada, sol eli kasnakta. Affetmiyor. Orhan Okulu beline girdi Fatih Atlı. Hüseyin Gümüşalan savurmak istedi. Mücadele kızıştı. Mücadele ayakta devam ediyor. Ertuğrul Dağdeviren, Serdar Yıldırım, Gürşah Şevki Korkmaz, Cengiz Han Şimşek mücadelesi. 22 numara hakemin tam önünde. Evet. Bölünmüş ekranda. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Mustafa Arslan da son 16'da değerli güreş severler. Ekranın sağında Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı. Ekranın solunda üst kadrajda Kürşat, Nedim Gürel, Serdar Yıldırım, sol alt kadrajda Gürşah Şevki Korkmaz, Cengiz Han Şimşek kapışması. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler, destek, büyük yol, üçüncü tur. Pehlivanlar kovalar. Allah! İllallah! Muhammed Resulullah! Beşi büyük yol, üçüncü tur pehlivanlar.
Kadrajda Ertuğrul Dağdevir'in atakları. Puan alma yönelik ama çok iyi savuşturdu. Serdar Yıldırım. Deviren bir kez daha kasnaklara uzandı. İyi kapandı Serdar Yıldırım. Sol alt kadrajda paçaya uzandı. Cengizhan Şimşek dış kasnakta. Kürşat Şevki Korkmaz, her an bir puan çıkabilir karşılıklı olarak değerli güreşseverler. İkisi de risk almaya başladılar. Siste kurtardı. Bir kez daha paçaya uzandı. Cengizhan Şimşek dış kasnakta. Kürşat Şevki Korkmaz. Hattının bir itirazı söz konusu. İthal konusunda sanırım beklentisi vardı Fatih Atlı'nın. Kürşat Şevki Korkmaz yankası Yanpaşa'da her an bastırabilir. Beline girdi henüz tam. Bakıyoruz. Evet artık açık düştüğünü kendi de hissetti Cengizhan Şimşek. Güreşi boşladı ve Kürşat Şevki Korkmaz adını son 16 yazdıran 14. isim oldu değerli güreşseverler. Ordu Aybastı Perşembe Yayla Seyahat Meydanı'nda. Bakın dış kasnaktan çok güçlü bir şekilde çekti. Toparlanmak isterken burada çok güçlü yüklendi. Burada herhangi bir şey yok. Beline girdi, kavradı. İşte buradan toparlanırken Serdar Yıldırım paçaya uzandı. Havalandırdı, sürüyor ama çok güçlü. Dış kasnakta yüklenmek istiyor Ertuğrul Dağdeviren. Henüz puan yok. Toparlanmak istiyor. Puan yok değerli güreşseverler. Kontra bir oyunda. Vay vay vay. Bir Serdar Yıldırım klasiği daha. Avantajlı gözüken Ertuğrul Dağdeviren gençliğin dinamizmini hesap edemedi. Vazgeçmeyen, pes etmeyen
çetin bir mücadeleydi. Biz Cengiz Han'la desteğen beri küçük orta, büyük orta, baş, altı baş. Ezeli rekabet var. Ezeli rekabet, dışarıda biri dostluk. Gerçekten çok güzel mücadele ettik. Kısa bir ara verdi Cengiz Han güreşe. Ama yine de bu sahalarda mücadele vermeye devam ediyor. Takdir ediyorum onun mücadelesinden dolayı. Yarın kaldık, sevinçliyim. Burada başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Bir kez daha tekrarını Kürşat Şevki Korkmaz'ın rakibini yendikten sonra yani konmuş olduğu cümleler çok anlamlı. Helal olsun diyor. Kıran kırana güreşiyor Cengiz Han Şimşek diyor. Bu arada evet Hüseyin Gümüşalan Fatih Abdi'yi göğüs çaprazından bu da değindirdi. O da adını son 16'ya yazdırdı değerli güreş severler. Evet Hüseyin Gümüşalan da adını son 16'ya yazdırdı. Hüseyin Gümüşalan tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Şimdi soruları ben soracağım dedim. Volkan'a hemşerim soluk solasın biraz soluklanmanı bekliyorum. Fatih Atlı gibi üst düzey bir baş pehlivanla güreştin. Kendi saha seyisi önünde kıran kırana güreştin. Yorgunluğun var. Moral motivasyonun ne durumda? Sağlığın ne durumda? Neler söyleyeceksin? Gerçekten Fatih abi çok usta bir baş pehlivan. İnan ki her yerini hissettiriyor güreşirken. Tabii mutluyum, onun gibi bir ustayı bu sahada yendim. Ben de bu sene çok iyiyim. Tarık Kırpınar'da kemeri elimden kaçırdım. Durumum iyi. Bugün burada yarın birinci olmak istiyorum. Fatih abi yendim için de mutluyum. Tüm rakiplerime. Önemli bir işi atlattın değil mi? Evet, kesinlikle çok usta bir baş pehlivan. Çünkü ordulu yani bu havada çok iyi güreşebilen bir baş pehlivan. Hem seyircisi önünde hem de bu havaya alışkın. Biz bu havaya alışkın değiliz. Bunun zorluğunu yaşıyor musun Hüseyin? Kesinlikle yaşıyorum abi. Ben acele ettiniz bunlarda. Bunu düşünmüşsünüzdür beraber istişare. Yani ben bu acelenin sebebi neydi? Bir an önce yenip finale kalmak istedim. Ama nasip değilmiş. Ben bazen böyle evet, kesinlikle. Geride kaldı Volkan. Yarın altın kemere adayım diyor musun Hüseyin? Yarın elinden geleni yapacağım, sonuna kadar adayım abi. O zaman bir selam yollar mısın? Ben buradan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakan'a, daire başkanlarıma, aileme, eşime, ustamlara. Şu anda da izliyorlar zaten. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bana verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar. Allah derman versin Hüseyin Gümüşalan. Mehmet Yeşil 2 yıldır, son 2 yıldır Tahrik Kırkpınar'ın seyrini değiştiren baş pehlivan. Ve Ali İhsan Batmaz. Evet, yenişlerin son anları. Yenişlerin son anları ekranlarda değerli güreş severler. Mustafa Doğan Özkaya'dan jeneriklik bir galibiyet değerli güreş severler. Ali Gürbüz son 16'da. Orhan Okulu son 16'da. Değerli güreş severler. Kürşat Şevki Korkmaz. Cengiz Han Şimşek galip. Son 16'da o da. İşte burada büyük hikayeler var. Avantajlı gözüken Ertuğrul Dağdevireli. Mücadeleden vazgeçmeyen Serdar Yıldırım. Sırt aşağı yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
alan, son olarak adını son 16'ya yazdıran baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Artık Fatih Damga. Bugün için yayınımızın sonuna geldik. Evet, çok güzel güreşler oldu. Son 16'da kapışmaları izleyecek değerli güreş severler. Bugün için yayınımızın sonuna geldik değerli güreş severler. Yarın son 16'da baş pehlivanların kapışmalarıyla Koza TV, Lider Haber TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum Fatih Damga. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün bana eşlik ettiğin çok sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Evet, yarın saat tam 12.00'da Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Büyük her meydanına buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın değerli güreş severler.